Başlayın. Neden? Askerlik mi? Değerli yurttaşlarımız, Avustralya Atatürk Kültür Merkezi'nin her ayın ilk salısı düzenlediği seminerlerden bugünkü programımız Permakültür, yani organik besinler. Arkadaşlarımız Adnan Avcı ve Mr. Donley bizim bu konu hakkında bilgilendirecekler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Organik besinler ne şekilde yetiştirilir, ne şekilde tüketilmesi lazım, ne şekilde yıkanması lazım. Bunlar hakkında tahmin ediyorum ki bize güzel bir sunum yapacaklar. Kendilerine Atatürk Kültür Merkezi adına teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kısaca kendimizi tanıtalım arkadaşlar. Ben eski bir teknik öğretmenim. Bazılarınız bizi tanıyor, eşimle beraber Türklere de çok kompütür dersi verdik. Şimdi TEF'de işler azdır. Bunun üzerine biz madem paramız yok daha sağlıklı yaşayalım dedik. Ve yaklaşık 1,5 sene önce Oğlum'da Community Center var, biliyor musunuz? Eski Bowling Club'ın olduğu yer. Orada bir workshop'a gittik. Workshop'u biliyoruz. Ücretsiz bir şeyler anlatıyor bize. O zaman bana Permakültür Sydney West'i tanıttılar. Bir başka bir grup var, ayda bir toplanıyor bizler gibi. Onlar da tarımla ilgili, beslenmeyle ilgili veya kendine yeterli nasıl yaşarsın elektriğiyle, suyuyla ve besinleriyle onları öğretmeye çalışıyorlar. Dominik'le de orada tanıştık. Şimdi o grup hala devam ediyor. Biz her ay toplanıyoruz pazartesi günleri akşam 7'de ve bilgileniyoruz birbirimizle. Tabii bunun yanında bir takım kurslar var. Permakültür Design kursu yaptım. Şimdi artık yediğim her şey beni çok üzüyor. Kıymaya, ete, tomuğa dokunamaz hale geldim. Bunun nedenlerini size açıklayacağım. Bu 1,5 yılda bende çok değişiklik oldu. Eşimle beraber o değişikliğe ayak uydurmaya çalışıyoruz. Umarım size de faydası olur. Dominik şu anda o az önce bahsettiğim Oğlum Community Center'ın arkasında da hani parkla binalar arasında eski Bowling Club'ın olduğu yerde bir büyük arazi var. Parkla birleşik. Orayı bahçe haline getiriyor şimdi. Bu ülkede community garden diye bir şey var. Yani evinizde bahçeniz yoksa veya apartmanda oturuyorsanız, bahçenize öyle uzun emek veremeyecekseniz bu tür yerlere geliyorsunuz, yer de kiralıyorsunuz. Mesela Benford'daki çok güzel. Şöyle 1,5 metreye, 3 metre bir yer vermişler herkese. 30 lira falan veriyorsunuz. Orada istediğinizi yetiştiriyorsunuz ama gübreyi temin ediyorlar, suyu temin ediyorlar. Oralar kapalı yerler. Senin bahçene kimse dokunmuyor. Sen bir şey söylemedikten sonra oradan geçen bir şeyler koparıp gitmiyor. Şimdi aynı uygulamayı Organik Community Center'da yapıyor. Oranın küçük bir bahçesi vardı. Şimdi o büyüyecek. Büyümeye başladı. Burada birkaç örnekle göreceksiniz. Eğer arzu ederseniz katılın Dominik'e. Her Perşembe saat 9 ile 2 arası, 9.30 ile 2 arası Dominik orada. Ve biz size neler öğretebiliriz orada? Nasıl evinizdeki, bahçenizdeki veya mutfağınızdan attığınız yeşilliklerle, bahçeden topladığınız kuru yapraklarla nasıl toprak yaparsınız? Ama bu toprak bizim Baniz'den aldığımız toprak gibi değil. Çok zengin bir toprak olacak. Hem de organik olacak. Bunları öğretebiliriz. Şimdi sanırım Vakti Ömer yine bir bilgi dağıtımı yapar. Eğer arzu ederseniz ayın 17'sinde Perşembe günü onları biz size gösteririz. Orada hem oturup çayımızı içeriz, sohbet ederiz hem de biz nasıl yapıyoruz onu size gösteririz. Bundan sonra mutfağınızdan çok iyi dışarıya çıkmaz. Tabii bunun yüzlerce yararı var, konuşmaya gerek yok. Bu ay mı 17? Bu ay 17 yapalım. Ne dersiniz? Bu Oğlum'daki komünite mi yoksa değil? Oğlum. Tamam. Oğlum. Hemen eski... Biliyorum. Baklar. Evet. Oğlum diyorsun arkadaşlar. Evet, biraz devam ederseniz Roundabout'ta Jones bir park da var zaten. O saatlerde mi gene 9-2 arası? Sabah 9.30, 9:30 For the visitors, 9:30 to 12:30, yes. Ama bu arada istediğiniz zaman gelip gezebilirsiniz. Orası şu anda kapıları açıktır. Gezebilirsiniz. Neler yapılmış. Zaten azıcık burada söz edeceğim.
17'sinde aklınızda olsun verirseniz biz de verelim. 17'si gündüz mü akşam? Gündüz 9'da 12.30 arası. Çalışanlar. Daha çok evet bahçeyle ilgili. Bir de orada gelir gider kendi bölgenize ekimler yaparsanız bunları alıp evinize götürebilirsiniz. Oraya yardım ettiğiniz miktarda biraz da organik sebzelerden faydalanmak şeklinde ayrıca. O zaman biz başlayalım bakalım. Sağlıklı beslenmek nedir? Acaba biliyor muyuz sağlıklı beslenme deyince aklımıza ne geliyor? Yediklerimizin beden ve ruhsal sağlığımıza etkileri olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa sadece bedenle mi ilgili olduğunu düşünüyorsunuz? Veya her ikisine de yediklerimizin. Sizin için sağlıklı beslenme ne olabilir acaba? Evde yemek, belki zamanında yemek, doğru yiyecekleri seçmek, miktarı doğru seçmek, suyu belki, içeceklerimizi, yemek için harcadığımız zaman, yemek aralarında harcadığımız zaman, acaba günde 5 mi yemeli, 3 mü yemeli yoksa 2'ye mi düşürmeli? Bir sürü sorunuz var. Sizin diyetinizde sebze ağırlıklı mısınız, et ağırlıklı mısınız? En çok sebze, çocuklar var. Aslında bizim kuşak sebze de çocuklar et ağırlıklı. Et ağırlıklı. Ben buraya geldiğimde kendi yaşımda bir arkadaşımla tanıştım. Ben de Avustralya'ya geldiğimden beri kahvaltıda bile et yiyorum. Kahvaltı. Evet, sosisle başlamış sabahleyin. Akşam bağlı. Peki doğal yöntemlerle üretilmiş deyince aklınıza ne geliyor? Ben de ekmiştim. Eskiden dedelerimizin, nenelerimizin, çiftçimizin yetiştirdiği gibi. Hatırlar mısınız? Çiftlikten gelenlerimiz hatırlar, böyle bir köşe vardır. O köşede nenelerimiz, dedelerimiz yaprakları tutar atardı. Orada bir böcek olsa atardı, bir kuş görseler oraya atarlardı. İşte meyve yer, meyvenin artığını oraya atarlardı. Böyle bir köşe vardı. Ya da bir varil vardı. O varilin içinde onları biriktirir. Biraz arada bir sular veya yağmurla sulanır. Bir süre sonra toprağa kullanırdı. O toprağı toplasanız, önce koklarsanız biraz çürümüş sebze falan gibi kokar ama gerekeni yaparsanız sonunda mis gibi toprak kokar. Nedir o toprağın özelliği? Bol miktarda bakteri içermesi. Çünkü o sebzeler, meyveler, etler erirken bakteriler ürer. Eğer onu elini sokarsanız 60 derece, 70 derece kadar ısındığını hissedersiniz. İşte o bizim tıpkı ateşlenince elimizi başımıza koysak nasıl sıcaklık hissederiz. Nereden geliyor? Bakterilerin içerimizdeki hareketlerinden. Böyle bir toprağı üretisi organik toprak oluyor. Şimdi bulması zor ama böyle yaparsak kolay. Ama bunu yaparken işte sebzemiz organik, yaprağımız organik, herhangi bir ilaç kullanılmadı veya kullanılmadı diye sorularımız da var. Ama bu şu anda elde edebileceğimiz en iyi topraklardan biri. İçerisinde bakteri de çok olduğu için ektiğiniz bitkilerin bakteriye ihtiyacı var. Nasıl bakteriye ihtiyacı var? Ağaçtan bahsedelim. Ağaçlar topraktan aldıkları suyu gövdelerinin iç kısmından yukarı çıkarırlar, yapraklara ulaştırırlar. Mikroskopla baksanız bir nefes alırlar onların. Dudakları açılır, kapanır. Güneş etkisiyle fotosentez yaparlar. Dışarıya oksijen verirler ve karbondioksitle birleşerek şeker türevleri, şekere benzer ürünler yaratarak gövdelerinin dışından aşağı indirirler. Köklere ulaşan bu şeyler, şeker türü malzemeler, oradaki bakteriler tarafından çok sevilir. Çünkü bakteriler şekeri çok sever. Köke yapışırlar, oradan emdikleri şeker karşılığında bir şeyler verir. Ne verirler? 90 tane elementten birilerini verirler. Ağacın magnezyuma ihtiyacı varsa, diğerlerini kenara iter, magnezyumu verecek olana bakteriye verir. Kalsiyuma ihtiyacı varsa, kalsiyumu olana şekerini verir. Böyle bir alışveriş içindedirler. Bitkilerinizi kökleyip de silkelemeyin topraklarını. Kökünden kesin, yoksa oradaki alışveriş merkezini yok etmiş olursunuz. Dışarıya çıkar çıkmaz bakteriler birkaç dakika içinde güneş etkisiyle ölürler. Hep karanlıkta kalmaları lazım. Hem bahçede bakteri kullanmışlar o zaman. Yeniden yapabilirsin
hemen kompostla ürettiğiniz toprakları da eski bitkilerinizin altına eğer kullanıyorsanız bu saman veya mulch diyoruz ya, onların altına böyle hafif hafif serperseniz onlar tekrar uyanır, çok zorlar. İkinci metotta kullandığımız metotlardan birisi de solucan. Solucan yediği bütün bu bakterilerden yeni bir bakteri türü çıkartıyor ortaya. Yarasa gübresinin en güzel gübreyi oluştururlar toprak olarak. Bir de onu ıslattıkça ihtiyaçları vardır nemli ortama. Oradan akıp biriken suyu toplarsanız onları onda bir suyla karıştırırsanız bunlarla bitkileri sularsınız. Aslında mesela çok memnun kaldı bu sene, dedi ki çiçeklerimiz bu kadar bu kadar, şimdi bu kadar bu kadar olur. Çünkü atar daha iri çiçekler ve daha verimli sebzeler elde ettik. Şimdi bakalım acaba doğrularımız neler? Genetically modified organizm diyorlar. Türkçe'de de GDO diyorlar. Genetiği değiştirilmiş ürünler. Acaba bilgimiz var mı? Bize yararı var mı? Zararları olabilir mi? Biliyorsunuz bunların çıkış nedenleri veya bize çıktığı zaman gösterilme nedenleri dünyadaki açlığa son vermek. Çünkü kontrolü kolay, ilaç vermeden veya ilaç vermeden derken uçaklara binip uçakla ilaçlamayacağız ve açlığı ortadan kaldıracağız demişler. Ne düşünüyorsunuz hocam? İşte açlık olmasın da neyden ölürse ölsünler dedi. Açlığın yerine ilaç fabrikalarını çoğaltmış oldu. Hemen hemen hepimizin fikirleri aynı. Arzu ederseniz bir tanesini dinleyerek başlayalım. Hazır mısınız? Yani genetiği değiştirilmiş ürünler dendiği zaman bizim bildiğimiz, yıllardır yediğimiz ürünlerin bir şekilde değiştirilişini bahsedeceksiniz. Tohum şeklinde. Evet, ben aslında birkaç ilgili insan bahsedecek. Şunu demek istiyoruz. Diyelim ki çocuğunuzun iyi koşmasını istiyorsunuz. İyi bir koşucu olsun, dünya birincisi olmasını istiyorsunuz. Bugün dünyada en iyi koşan çitadır. Gidip çitadan bir video alıyorsunuz. Çocuğunuz doğduktan sonra onu çocuğunuza şırınga ediyorsunuz. Çocuğunuz büyüdüğü zaman en iyi koşan insan oluyor. Çita oluyor mu? Yani Çita gibi koşabiliyor. Koşabiliyor. Ama bunun yan etkileri nedir biliyor muyuz? Az sonra anlatacak. Amerika'da FDA denilen bir Food Safety Authority denilen bir kuruluş var. O onayladığı her şeyi Amerika çıkarıp koyabilir ortaya. Zaten bütün dünyada onu takip eder. Ama testler 90 gün yapılır. 90 gün boyunca o hayvan ölmediyse yediği genetiği değiştirilmiş mısırı tamam satabilirsin dediler ve bize sattılar. Ama bize neler oldu şimdi onu inceleyelim. Evet. Mesela bir mısırın daha ilaçlara, ısıran böceklere veya topraktan gelecek bakteriyel hastalıklarda daha dayanıklı olması için diyelim ki en çok atak yapan bakteriye ne dayanıyor? Mesela pırasa dayanıyor. Pırasadan bir şeyler alıp mısırın içine koymak suretiyle o mısırın zayıf noktasını kapattılar. Ama mısırda bir değişiklik oldu. Yararı var mı? Şimdi dünyadaki birçok hayvan, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan ve tavuklar bunlarla besleniyor. Acaba genetiği değiştirilmiş bir ürünü yiyen hayvanımıza neler olur? Bize yararı mı olur? Yoksa zararı mı olur? Biraz bakalım. Şimdi kısaca bir genetically modified ürün ne demek? Ona bir bakalım. Genleri, genetik mühendislik teknikleri kullanılarak farklılaştırılan organizmalara genetiği değiştirilmiş organizma ya da kısa adıyla GDO adı verilir. Rekombinant DNA teknolojisi olarak bilinen bu teknikler farklı kaynaklardan alınan DNA parçalarının bir araya getirilmesi ve bu şekilde yeni bir gen kümesi oluşturulması esasına dayanır. Bu şekilde normal yollarla gerçekleşmesi mümkün olmayan gen kombinasyonları meydana getirilir. İşte gün sonunda oluşan yeni DNA organizmaya aktarılır. Gıda sektöründe bir organizmanın genetiğini değiştirmekteki amaç onun raf ömrü, dayanıklılık, görünüş ve boyutluk özellikleri bakımından geliştirmektir. Büyük, parlak, kırmızı ve dayanıklı bir domates, gerçek bir domatese nispetle
çıkarılır. Bu özelliklere sahip olması istenen domates laboratuvara alınır. Genleri daha dayanıklı domates türlerinin, farklı bitkilerin, hatta farklı türden canlıların genleriyle birleştirilir. Süreçte görünüş, tat ve koku açısından domatese mümkün olduğunca yakın bir canlının ortaya çıkartılması hedeflenir. Sonuç, ilk bakışta domatese benzeyen yeni bir bitkidir. Genleri normal evrim dahilinde muhtemel veya mümkün olmayan şekillerde değiştirebilme gücüne sahip oluşumuz endişelidir. Bunun sonuçlarını görebileceğimizden o kadar da fizyolojik profesör. Gıda sektöründe genetiği değiştirilmiş organizmalardan birçok farklı şekilde faydalanılıyor. Örneğin sebzelerde gibi bir bitki genetiği değiştirilerek doğrudan kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra genetiği değiştirilmiş bir bitki işlendikten sonra da piyasaya sürülebiliyor. Mesela genetiği değiştirilmiş mısır öğütülerek buna dönüştürülebiliyor. Mısırın maruz kaldığı öğütme işlemi DNA'sıyla oynandığı gerçeğini değiştirmiyor. Farklılaştırılmış DNA son ürün olarak halen tespit edilebiliyor. Ancak değiştirilmiş kalıbının son üründe tespit edilemediği durumlarda yok değil. Örneğin genetiği değiştirilmiş soya fasulyesi soya yağına dönüştürülmek üzere işlenirken DNA'lar parçalanıyor ve GDO'lu soya yağı doğal soya yağından ayırt edilemez hale geliyor. GDO'lu gıdaların insan vücuduna girmesinin bir diğer yolu da genetiği değiştirilmiş hayvan yenleri. GDO'lu yenleri yiyen hayvanlar veya ürünleri insanlar tarafından tüketiliyor. Bu dolaylı tüketimin insan sağlığı üzerindeki etkileri tartışmalı olsa da çevreye zararı gün geçtikçe daha dikkat çekici hale geliyor. Bazı durumlarda GDO'lar doğal bir ürünün işlenmesi aşamasında devreye giriyor. Örneğin peynir üretiminde kullanılan çimozin enzimi doğal olarak buzağı işkembesinden elde ediliyor. Ancak dünyanın peynir talebi çok fazla olduğundan gerekli çimozin genetiği değiştirilmiş bakteriler kullanılarak üretiliyor. Bu bakteriler son ürün olan peynirin yapısında bulunmadığından peynir GDO'lu sayılmıyor. Biyoteknoloji firmaları genetiği değiştirilmiş organizmalardan elde edilen ürünlerin çevre kirliliği ve açlık sorunlarını çözeceğini iddia ediyor. Kamuoyuysa GDO'lu ürünlerin insan, çevre ve ekoloji üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan olumsuz etkilere yol açabilecek konusunda endişeli. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor. Buradan sonrası çok önemli. Şimdi ikinciye dönelim arz ederseniz. İkincide de 90 gün geçmiş, sağlıklı diye ortaya sürülmüş bir ürünü Fransızlar 2 yıla çıkarttılar. Bakalım neler görüyoruz. Fransa'da genetiği değiştirilmiş ürünlerle ilgili yürütülen bir araştırmanın sonuçları Avrupa Birliği çapında tartışmalara yol açtı. Araştırmayı yürüten bilim adamları 2 yıl boyunca genetiği değiştirilmiş mısırla beslenen farelerde tümör oluşumunun yanı sıra bazı organlarda hasar meydana geldiğini tespit etti. Ayrıca GDO'lu mısır yiyen farelerde kanserli hücrelerin daha hızlı yayıldığı saptandı. Şirketlerin baskılarıyla karşılaşmamak için araştırmayı gizlilikle yürüttüklerini belirten Genetik Mühendisliği Bağımsız Araştırma ve Bilgi Komitesi Başkanı Joel Spiro, konu üzerine çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade etti. Üç ay boyunca düzenli bir şekilde uygulanan testler sonucunda ciddi patolojik sorunlar tespit edildi. Özellikle 4. ayda farelerin tümörden öldüğünü gözlemledik. Yani bu süre GDO'lu ürünlerin insan sağlığı için oluşturduğu gerçek tehdidi tam olarak ortaya koymak için yeterli değil. Sonuçların yayınlanması üzerine Fransız hükümeti ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi konunun detaylı bir şekilde incelenip halkın sağlığı için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak kullanılan GDO'lu ürünlerle ilgili Avrupa Birliği'nin yanı sıra Türkiye'de de tartışmalar devam ediyordu. Evet, aslında uzatınca test süresini her şey ortaya çıktı. Şu anda bu tehlike hepimizi. Bu üçüncü videoda da İngilizcedir. Seyretmek ister misiniz? Ben anlatıvereyim mi? Mısırları anlatıyor. Diyor ki bir böcek, mısırı yiyen böcek 30 saniye sonra midesi deliniyor ve ölüyor. Böylece insanlara diyorlar ki bakın biz ilaçlamıyoruz artık. Uçak geçip de büyüyüp ilaçlamıyor. O ilaçlar rüzgarla beraber komşunun bahçesine veya komşunun evine vesaire gitmiyor. Dolayısıyla onunla bizim gözlerimizi boyayıp
Ama arkadan bizim yediğimiz her şeyle, tabii bunları şimdi hayvanlara veriyorlar. Ürün daha ilaçsız, bakımsız veya diğer problemleri olmadan, yani çiftçi olan problemlerini azaltarak devam ediyor. Şimdi bakalım tarım ilaçları hakkında ne düşünüyoruz? Biliyorsunuz eğer bahçenize de bir şeyler yetiştiriyorsanız öyle domatesi ilaçlamadan, işte bazı sebzeleri ilaçlamadan verim almak çok da kolay olmuyor, öyle değil mi? Eğer doğru yöntemler bulmazsak. Şöyle düşünelim, biz burada Dominik hasta ama biz 20 kişiyiz hasta. Bazen gidiyoruz bir sınıfa 20 kişiden, hatta aynı aileden olanlar bile var. Bir kişi hasta. Niye sen hastasın? Çünkü o zayıflamış vücudu ondan. Oysa ki mikrop hepimizde var. Bitkiler de öyle. Eğer bitki zayıf düşerse o bitkiyi mikrop yakalıyor. Bakalım neler yapabiliriz. Şunu hemen biraz izleyelim. Bu biraz uzundur. Onu ben kısa keseceğim. Bizi yavaş yavaş bizi gidiyor. İşte bunlarla pestisit tarım ilaçları. Tarım ilaçları püskürtülerek uygulanırken ilaçların bir kısmı dağlara buharlaşır. Diğer kısmı ise bitki üzerinde ve toprağa yüzeyinde kalır. Tarım ilaçları topraktan yeraltı sularına ve buharlaşma ile atmosfere karışıyor. Meyve ve sebzelerde zehirler. Ben burada doldurabilirim. Var burada. Tarım alanında sebze ve meyvelerde kullanılan sağlığa zararlı maddeler ürünlerin iç kısmına geçtiği için Hani vinegarın içine, sirkenin içine koydum falan. Bazıları belki dışarıdan ilaçlar ama hastalığı engellemek için kullanılan pestisit türü kimya içeren maddelerin en çok kullanıldığı ülkelerden biri. 28 kat. En çok kullanan Avrupa ülkesinden 28 kat daha fazla. Bizimkiler bilirsiniz, daha iyi. Çeşit sebze ve meyvede sınırın üzerinde kimyasal madde tespit edildi. Türklerin durumu çok önemli. Yine biz burada iyiyiz. Araştırma sonucunda Okey, bunu da keselim. Bakın kısa bir videomuz var burada. Bir hastalık beklentisi var mı? Sorduğunuz zaman aklı dağılabileceğini çok ötesinde. Yaklaşık 5 yıl önce bir resimde Türkiye'de reforma farklılığı Most of what is grown today is treated with pesticides. That's not so healthy for the environment, but does it really affect us? Meet the Palmbo family. They don't eat organic food. Det kostar mer än vanlig mat. Det blir en stor skillnad när man är många i en familj. But for the next 2 weeks, the Palmbos are going to eat only organic. Before they begin, urine samples are taken from each of the family members. And it turns out they have a number of different pesticides inside their bodies. Vi hittade framförallt insektsmedel, svampmedel och stråförkortningsmedel. Vi äter insektsmedel. Ja, äckligt. Ja. So, everything in the kitchen is replaced, and they begin eating only organic. Then, another round of samples are taken, and now, almost all the pesticides have disappeared. Gördünüz, başlangıçta şimdi. Çocukta hiçbir şey yok. Vi vet ju väldigt lite om långtidseffekter av att äta mat som har besprutats. Speciellt med tanke på att studier har visat att kemikalier i kombination kan vara långt farligare än kemikalier var och en för sig. När man får höra det här så tänker man framförallt på barnen. Det är många kemikalier som man lämnar deras kroppar och jag vill inte ha tillbaka dem i mina barn.
Şimdi Amerika'da bir aileyi gösterdiler, İspanyol aile. Temizlik yapıyorlar hep beraber. Dönerken McDonald's uğruyorlar. McDonald's yiyorlar, yoldan alışveriş yapıyorlar. Vakit yok, vakit yok, vakit yok diye gidiyorlar. Ve gidip organik olmayan malzemelerden alıyorlar. Ve televizyon kanalında da bunu tartışıyorlar. Diyor ki, bu adam $150 ayda şeker ilacına para veriyor. Eğer diyor bu $150 organik malzemelere verseydi ilaç almasına gerek kalmayacak. Şimdi bunların bize gerçekten hastalık yapıp yapmadığını anlamaya çalışalım. Acaba vücudumuzda birikip kalıyorlar mı? Ona bakalım. Ayıba benziyor. Sonucu ayıba benziyor. Ülkemizde bir hastalık beklentisi var mı? Bu sorusunu sorduğumuz zaman Bu onkolog aklın alabileceğinin çok ötesinde yanıtlar ediyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce bir vesileyle Türkiye'de lenfoma farkındalık kampanyasıdır. Lenfoma dediğimiz lenf bezlerinden çıkan tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bulaşıcı bir özelliği olmadığı için saptadıktan sonra da kolaylıkla tedavi edebilirsiniz. Bu kampanyanın neler yapılması ihtiyacını duyduğunu ben o zaman çok fazla sorguladım. Çünkü bu verem gibi bulaşıcı bir hastalık olsa erken saptamanızın bir faydası var ya da erken saptamanız tedaviyi kolaylaştıracak bir avantaj sağlarken bunun yaptırılmasının gerekçesi sadece şu şekilde karşılık buldu. Efendim dediler, merkez soruyor. Destekleyen firmanın merkezi. İsviçre, Yunanistan'da çok hastalık var. Türkiye'de neden yok? Bir kampanya yapıp bu hastalık var mıdır yok mudur? Nerededir bu hastalar? Bu şunu direkt göstermekte. Bizim ülkemizde lenfoma gibi bir kanser hastalığının da çıkabileceğine dair yabancı ilaç şirketlerinin beklentileri olduğunu görüyoruz. Çünkü bu araştırmanın, bu taramanın, kampanyanın yapılması bilimsel anlamda hiçbir şekilde karşılık bulmuyor. O zaman şunu soruyoruz. Türkiye'ye giren tarım ilaçları ne kadar girdiğini ne bakanlık bilir, ne kullananlar bilir. Sadece Türkiye'ye bu ilaçları satan firmalar biliyorlar. Daha önce ada ülkelerinde yapılmış araştırmalarda o bölgede o ilacın kullanılmasıyla birlikte lenfomalarda artış olduğu zaten bilimsel literatürde böyle bir bilgi var. Türkiye'ye de eğer giren ilaç miktarını sadece satan firma biliyorsa o zaman Türkiye'de birkaç yıl içinde hangi hastalığın artacağı konusunda da bir bilgileri ve beklentileri olduğu kanaatine geliyoruz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bunu onlardan başka bilen yok. Ne satıyorlarsa onun size ne yapacağını biliyorlar. Hazırlıkları da hazır. Buyurun diyorlar. İlacınız hazır. Bakalım buradaki ne diyecek şimdi. Bu da kalp ve... İngilizcesi 12 kirli diye siz biliyorsunuz hocam mutlaka işte DDT ile başlayıp sonra heksaklorobenzen, heksaglorobenzen, lindan vesaire bir sürü pestisitlerin de içinde bulunduğu ve maalesef hiçbir şekilde topraktan ya da sudan elimine edemeyeceğimiz ve besin zincirinin piramidin tepesinde de insan olduğu için de her ürünle bir adım daha insana doğru yaklaşan ve maalesef insanda depolanan bir kimyasal kirlenme durumu söz konusu. Ve dolayısıyla maalesef bunlar hem kanserlerdeki genetik kırılmaların yani temelini oluşturuyor hem de maalesef hipertansiyonla ve ilişkili koroner arter hastalığıyla yüksek kolesterolü vesaire birçok noktada karaciğer enzim sistematiği üzerine de olumsuz etkilerinden dolayı birçok olumsuz senaryonun içinde maalesef bu bahsettiğimiz kimyasallar ve pestisitler de yer alıyor. Hatta bununla ilgili çok enteresan bir şey yine açlığa veya diyete veya oruca atıf yapmak adına söylüyorum. Bu çok enteresan bir şey. Bir makale olarak okumuştum. Meksika'da DDT işçileri, yani DDT fabrikasında çalışan işçiler, yani diyelim ki 8-10 kişilik bir grup diyet yapmaya karar veriyorlar, kilo vermek amacıyla. Ve bu insanlar zayıfladıkça DDT toksitesi bulguları göstermeye başlıyorlar. Çok enteresan bir şekilde. Sonra bakılıyor ki bu insanlar zayıfladıkça aslında yağlı dokuyor. Evet bunlar yağda çözünen maddelerdir. Çok enteresan bir şekilde bu bahsettiğimiz 12 kirli dediğimiz ajan, pestisitler hiçbir şekilde suyla uzaklaştırmıyorlar, suda parçalanmıyorlar. Maalesef gıdaların üzerinde ya da içeriğinde kalıyorlar. Ve dediğim gibi beslenme piramidin tepesine doğru, insana doğru çıkıyorlar. Ve bu insanlar zayıflamaya başladıktan sonra
DDT zehirlenme bulguları gösteriyorlar ve hastaneye yatırıyorlar. Sonrasında aslında yağ kaybıyla birlikte, yani yağların erimesiyle, zayıflamayla birlikte yağda birikmiş olan bu DDT metabolitlerinin kana karışması ve onun ortaya çıkarttığı bir zehirlenme bulgusu ortaya çıkıyor. Yani vücudumuzda birikiyor. Gitmiyor. DTD'yi çok kullanıyorlardı biliyorsunuz Türkiye'de. Evet. Tütüncüler kullanırdı, Evet. pamukçular kullanırdı. Üzümlere Bile atarlardı. Tüp. Ve bunlardan kurtulamadığımızı görüyoruz. Burayı bitirdik arkadaşlar. Şimdi bakalım yediğimiz etler ve tavuklar. Bu gelişme hiçbir şey yemeyeceğiz zaten. Ben artık askıya dedim ki lütfen almayalım artık tavuk. Acaba neden? Bu kadın McDonald's için, Kentucky Fried Chicken için şey üretiyor, tavuk üretiyor. Tavuklarına bakıyorum ben. Ama diyor ben konuşmaya karar verdim diyor. Bakın tavuklar karanlıkta, perdeler örtülü. Bu kadın açıyor sadece. 12 tane çiftlik sahibiyle konuştular, biz bir bilgi vermeyiz dediler. Bu verdi. Bu camları açıyor, bakın toza bakın, toz görünmüyor. Bizim kümese benzemiyor tabii bu. Bunu haberlerde de gösterdi. Bak hepsi oturuyor bunların, ayakta değil bunlar. İzlerini sürüyor. Ama fırınç alıyoruz ya. Nereden biliyorsun fırınç olduğunu? Öyle diyor, öyle diyor. Şimdi ona da cevap gelecek. Acaba French çok mu farklı? Tabii daha natural. Bakın kadın topluyor ölüleri. Bunlar öldü mü hocam? Her gün 10-15 tane çıkıyor diyor. Neden? Yalnız 40.000 çok antibiyotik veriyorlar. Ha. Ve diyor bunlar o kadar hassas ki diyor, siz içeriye girin bir kese kağıdı üflerde patlatırız ya diyor. Hepsi bunların ölür diyor. Korkudan. Korkudan. Kemikleri kırılıyor diyor. Bir başkası anlatacak şimdi bize. Kapatalım. Biri birinin üzerine düştü müydü, altta kalan ölüyor. Ölüyor. Tavuk tavuğun üzerine öldürüyor. Yürüyemiyor bu tavuklar. Bakalım bifte durum ne? Bu eski hayat. Bu resimleri kullanarak size malzemeler satıyor. Et paketinin üstünde bu resimleri görüyorsunuz. Evet. Bu normal farm. Full screen yapsana. Full screen. Büyük ekran. Ekranı büyütür müsünüz? All 10 of us. Asıl can alıcı şimdi gelecek. Hepsi farm diyorlar ama diyor. No season, yani domates zamanı, patlıcan zamanı diye bir şey yok. Kızarsınlar diye etolin gazı veriyorlarmış. Yoksa yeşil. Domates gibi görünse de diyor bunlar domates değil diyor. No flavor, no Elma gibi çatır çatır And they could be 3 months old before they go to market. Dominik de diyor ki belki diyor 3 aylık domates diyorsun elinize gelinceye kadar. Evet, şimdi bakın.
Çocuklar bilmiyor zaten. Bu etini bakkaldan alıyoruz veya marketten alıyoruz. Nereden geldiklerini bilmiyorlar. If you follow the food chain back from the spring grass factory, you find a very different reality. Gerçek bu arkadaşlar. Hiç ot yok. Burada da böyle mi? Birkaç yer bulduk aslında, anlatacağız şimdi. Onlarla kontak kuruyoruz. Hani burada daha yeşillik diyorum ben. O sığırlar falan bir şeyde. Ucuz değil. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Dün Hawaii'den geldim. Hawaii'de inekler böyle serbest. Yani orada kalıyor, yeşillikleri yiyorlar ama bu inekler böyle büyüyünce, et şeyin olunca şişkonlatılması için Amerika'ya gidiyor. 3-4 ay orada. Ne yapıyorlar? Free range zaten. İnekler serbest. Orada hormon Yani orada şişkonlatıyor, yağlandırıyorlarmış. Bu arada çayını almak isterseniz alın isterseniz. Yani bize başka türlü geliyor. Ha Aslı'cığım ne yapalım bu yeşillikleri? Bundan sonra bulalım yolunu. Eğer bir çocuğa siz yedirebilecek tavuk veremiyorsanız bu çok kötü. Evet, ekleminden de fibroz dokular fışkırıyordu, romatizma fışkırıyordu. 45 yıllık genç hayvanın, önünüze kesilip konan hayvanın karnından tümörler fışkırıyor. Ve siz buna bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü 2,5 milyon tavuk bir uluslararası hezeyanla kış gribi geliyor diye yaktırıldı. Türkiye'de 2005 zaten hemen de bir piliç fabrikası. Bütün kanserler, belli kanserler artıyor. Bunlar herkes çok. Amerika Birleşik Devletleri aslında bir yerde bildikleri mevcut olan durumu zaten farkındalar. Hiç umurlarında olduğunu zannetmeyin, hiç umurlarında. Çünkü paralelinde ilaç endüstrisi gelişmeye başlıyor ve bugün geldiğimiz noktada hakikaten bir ülkenin gıdasını ne kadar endüstrileştirirseniz, ne kadar markete tutarsanız, ne kadar uzun raf ömrü, ne kadar bozulmaz hale getirirseniz hastalığın bu kadar arttığını görüyorsunuz. Endüstriyel tavukçuluk tıpkı bugün için benim en az gördüğüm 50 yıldan bahsediyorum. Tıpta hiçbir gelişme. Size söylenen bütün şeye rağmen gelişiyor, ilerliyor. İlaç çıkıyor. Çok fazla etkili değil. Elektronikle ilgili ne varsa var. Endoskopiler arttı, fiber optik sistemleri kullanıyoruz, MR, PET. Bunların hepsi arttı. Türkiye'de dünyada olmayan kadar alet var. Ama tıpta değil yani. Fakat tavukçular bunu başarmıştı. Adamlar şöyle bir yol istiyor. Son paragraf şunu diyor. 4 tane dünyada altın soy var. Türkiye'de Rus soyları. Bunlar diyor birkaç yıl öncesinden beri farklı kuşlardır. Hiçbir zaman tavuk demiyor zaten. Endüstri hep gelişiyor. Tavuk demiyor. Çayı da yakalım Adnan. Tavuk derse suç. Yetiştirilen şeyin pirinç olduğunu söylüyor. Pirinç karşılığı nedir biliyorsunuz? Genç hayvan olarak geçiyor. Buraları denen şey ise fırınlanmış var. Ama adamların geldiği noktada kulaç köftesini satılıyor. 17 yıl diyor. Hamileliğin 6 ay olması. Bunlar endüstriyel bireysel değil. Daha çok farklı ilan kazanabilmek için üretecek. Başka kısımları falan değil. Hayvanların kendi haline esas. Bu hayvanlar zaten diğer kolejden arkadaşlarımız, öğrenciler, gitmişler, 100 tane Bak dedi ya, dizinin üstünde bir ayak. Bu organik. Bizim bahçeden. Limon da organik. Limon da organik bizim bahçeden. Sadece tabaklar. tabaklar Almanya'da. Ne olur bu tarzı beslenme ya da GMO ürünlerin katkılı gıdaları ya da katkılı ürünler yiyerek beslenmiş hayvan protein ürün seçenekleri
kendileri için de aşağıya bizim yitirdiğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Anladın? Şimdi bu kadar yeşilliğin yanında bir şey kötü olmaz mıydı ya? Vallahi Çiğ köfteyi sen getirdin sanırım. Vallahi. en azından mercimek köfte yaptık olduğunu şey yapalım. Gerçekten Hamburgerleri konuşuyoruz arkadaşlar. Hamburgerler diyor yenilecek şeyler değillerdir. Şekerlemelere gelelim mi arkadaşlar? Çocukları olanlar. Yani şimdi bir hamburger 10 sene sonra hiç şekil olarak, lezzet olarak değişmemişse. Cezbedici ambalajlarda sunulan birbirinden lezzetli hazır kek, çikolata, gazoz, cips ve şekerlere dikkat. Her tatlı yiyecekte kullanılan mısır şurubu kansere yol açıyor. Avrupa Birliği ve Amerika'da kotaları kısıtlanan bu tür yiyeceklerin pankreas kanserine yol açtığı bilimsel olarak da kanıtlandı. Türk bilim adamları da konuyla ilgili hazırladığı raporu Sağlık Bakanlığı'na gönderdi. Düşünmeden yediğimiz çikolata, kek ve bisküvilere dikkat. İçeriğindeki mısır şurubu kanser saçıyor. Çikolatayı seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar çok seviyorsun Eylül? Çok yiyoruz çikolatayı. Peki mesela kaç tane yer? Ne kadar versin? Sos, kola ve meyve suyu da suçlular listesinde. Düşkün müdür peki çikolataya meyve suyuna çok düşkündür? Her söylediğin içer yer. Biz de elimize geldikçe vermeye çalışıyoruz. Şu anda mecburiyetten veriyoruz zaten. Acıktığı için. Bu dişlerin sebebi ne? Jelibon, şeker. Sütün içinde yüksek oranda fruktoz varmış. Evet. Yani kanser saçıyor. İnşallah Seversin sen böyle şeyleri. Avustralyalılar diyor ben inek miyim diyor. Demem. Mısır şurubunun pankreas kanserine neden olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlandı. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nden uzman doktor Yıldız Dizdar, konuyla ilgili hazırladığı raporu Sağlık Bakanlığı'na gönderdi. Özellikle fruktoz ve hatta sadece fruktoz, pankreas kanseri başta olmak üzere karaciğer, safra yolu ve pankreas yağlanmalarının nedeni olarak gösterilmiş diyabetle de çok yakından ilişkili olduğu söylenmiş. Katkı maddesi olan mısır şurubu özellikle çocukların bayıldığı her şeyde bulunuyor. Yani başta çocuklar, sonra bizler değil. Mısır şurubu arkadaşlar. Bu aldığımız pastalar, hani ucuz pasta alıyoruz. Woolworths'e gidiyorsun 2,5 liraya pasta alıyorsun. Öyle değil mi? Evet. Afiyet olsun. Yani yeşillikler diyoruz. Arkadaşlar bunların içinde hiç ilaç yok. Dominik ve benim de içinde bulunduğumuz bir grup var. Bu grubun adı HUGS. So natural. Very natural. The bug. Bug. Bir şey sorabilir miyim? Buyur. Bu iki fazla yaprağın diyeyim. Biri sarı sapları, biri beyaz. Neden? Adları değişik. Birisine Swift chart diyor, birisine Rainbow chart diyor. There's different colours. It's rainbow chart. So you get white, you get pink, you get yellow. Yani bunlar Ve şartlı çeşitli var. The white one is the sweetest. Ah. Yeah, yeah. Also seeds organic, var. These are organic. Yeah. All organic. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın hayvanlara neler yapıyorlar. Burada Ömer bizim için getirdi. Bakın nasıl topluyorlar. Yani hız ne kadar önemli. Bak. Buraya iyi bakın. Tolga, tavuklara bak nasıl topluyorlar. Arkada kaldı biri bak kalkamıyor yerinden. Bak sağa şuta götürüyor. Şut yapıyor. Orada bant var, bantı alıyor. Kaçamıyor mu? Yok, yürüyebilseler kaçmaya çalışacaklar. Onların bakıcıları tanesinden 4 kuruş falan kazanıyormuş. 4 pound. Onun için 40.000 tane, 50.000 tane, 400.000 tane bakıyorlar ki o parayı
ceplerine koyabilsinler. Bak nasıl dolduğunu. İşte bu endüstri değil mi? Tavuk endüstrisi. Annem bu limon çok güzel. Bu limon çok şahane. Şahane limon değil mi? Limon çok güzel limon. Hocam biz bunları yedik de yarın sizin borçları bozmaya gelmeyelim. Memnuniyetle gelin. O kadar büyümüşler ki şimdi yağmur ve güneşten sonra. Evet. Öyle demeyeceksin. Hırsızlar geliriz diyeceksin. Görüyor musunuz? Hep kapalılar. Sanmayın ki tavuğa bir şey geçmesin diye. Tavuktan bunlara bir şey geçmesin diye. Çünkü antibiyotikçiler. Hayvanlara o kadar çok antibiyotik almış ki kapatıyorlar, dışarıdan bir mikrop gelirse kurtulamıyorlar. Artık bunlar antibiyotik işlemiyor. Bunlar değnekler bakın bir yerden giriyor, bir yerden çıkıyor görüyor musunuz? Buradan giriyorlar. Ne oluyor burada? Sütleri sağlıyor. Giriyor, çıkıncaya kadar sütleri sağlıyor, çıkıyor. İşi bitiyor. Bak sağlıyor, buyurun. Biraz hızlandırmaya çalışayım. Oh, actually should be somewhere. Hızlandırma, bırak öyle kalsın. Seyretsinler hepsini. Bu içler işte, içler acısı arkadaşlar. Bakın hiçbir yere kıpırdayamıyor. Kaç tanesi? 10-12 tanesi. Görüyor musunuz? Şimdi bunun psikolojisini, kan dolaşımını, tabii oturduğu yerden yiyor, içiyor yatıyor, hiç kalkmıyor. Yani sağdan sola bile makineyle döndürüyorlar böyle pıt pıt. Birden dikkatinizi çektim bakın, kıç kısmına bakın hayvanların nasıl. Görüyor musunuz? Kuyruğun altına falan. Şuralara bakın. Her şey dışarıda, kalkıp yaşayamazlar. Ayrıca bir eziyet değil mi hayvanlara? Buralar çok önemli değil. 6 dakikadır biraz kısaltıyorum. İşte marketlerde aldıklarımız bunlar. Şimdi burayı da geçelim. İlaçları zaten bahsettik ama şunu dinlemenizi tavsiye ederim. Oh, bir dakika. Önce şunu. Alan önemsemezler. İlaç şirketi iş modelinde sürdürülebilirlik daha önemlidir. Hastalığın sebebini ve bunun dermanını bulmaktansa hastaların sadece hayatlarını sürdürmelerini sağlamak daha önemlidir. Herhangi bir hastalığa derman olabilecek tek bir reçeteli ilaç dahi bulamazsınız. Tabii ilaca bağlı olsun. Bağımlı olsun. Bunlarla ilgili almışsın. Çok enteresan. Özellikle bu son birkaç yıl içinde kendi kişisel edinimlerimle özellikle beslenme tarzımız ya da diyet alışkanlıklarımız, yaşam tarzı, ben 17 yıldan beri reçete yazıyorum. Kolesterol ilaçları, hipertansiyon ilaçları ya da RBT ettiğim şeker hastalığı ilaçları falan. Bütün bunların hepsinde neticesinde bakıyorum. Tansiyonum ya da kolesterolüm düzeldi diye bana gelen kimse yok. Çünkü düzeltmiyor. Artık Türkiye'de çok ilginç şeyler konuşuyorlar. Çünkü farkındalar neler geliyor başlarına. Böyle değerli insanlar bize yapan paylaşıyor. Ama aynı zamanda zirai mücadele ilaçları üreten bir firma. Hocam sadece o kadarla kalmıyor. Tohumu da üretiyor, ilacı da üretiyor, zirai ilacı da üretiyor. Şimdi siz ben bir şirket kursak bir zirai ilacın yan etkisi olup olmadığını araştırıp sonuçta bize otoritesine rapor sunacağız. Arkadaşlar, 2 senelik raporu veririz. Ne oluyor hayvanlar bir görürüz ki yani 2 sene sonra bu ürün kullanımının nasıl çıkacağını ben görme şansımız çok yüksek. Nitekim
başından sonuna kadar bütün alanda hakimler. Ve bu hakimiyetleri sonucunda değil ne çıkacağını bilirler. Ne oldu? 5 yıl önce hocam Atatürk'te Türkiye'de reform reklamla aradılar. Reklamla aradılar. Hasta arıyorlar reklamla. Yani nasıl yapıyorsunuz böyle bir şey? Reforma çıkar, saptırır, tedavi etsin, tedavileri biliyorum. Niye arıyorsunuz? Çünkü Yunanistan'da varmış, Türkiye'de yokmuş. Neredeymiş bu reform hastalığı? Şimdi biz Yunanistan'da aynı sofrada oturuyoruz ki, aynı havayı, aynı suyu içmiyoruz ki. Yunanistan'da olan bir şey niye Türkiye'de olsun? Bir tek açıklaması var. Türkiye'ye giren zarar ilacına ne kadar olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bakanlıkla da konuştuk. Nereye ne kadar atıldığında sadece Türkiye'ye giren bir toplam ilaç var. Kim biliyor? Veteriner biliyor. Türkiye satan bir bakıyor. Türkiye şu kadar bu ilacı sattık biz. Bunun sonucunda da 2-3 yıl içerisinde Arkadaşlar yeni bir konu var. Tıbbi soykırım diyor. Tıbbi soykırım. Onda bir makaleyi yazan bir doktordur ama büyük araştırma. 12 sayfalık bir doküman. Dokümanın 3. 4. sayfasında diyor ki herkes biliyor mu hanımlar, çocukları olanlar? Çocuklarınızı diyor doktorunuza rağmen nasıl sağlıklı büyütürsünüz? Doktorunuza rağmen nasıl sağlıklı büyütürsünüz? Bu aşılar, bu çocuklara verilen ilaçların haddi hesabı yok. Aşıları vurdurmamak lazım kendine artık ben de inanıyorum. Köpeğimi bile vurdum. Köpeğimi bile vurdum. Çünkü aşılarla bize yeni şeyleri deniyorlarmış aşıları vererek. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Doğal organik tarımla üretilmiş ürünler kullanalım. Tarım ilaçları kullanılmamış ürünler kullanalım. GDO'lu olmayan yani genetiği değiştirmeyen. Onu nasıl biliriz? Aslında bunları bakarak, koklayarak anlamamız zor ama tadarak anlayabiliriz. Özellikle bizim yaşımız, biz iyi ürünü biliyoruz. Mesela ben çilek yerken asla çilek tadı almıyorum. Beğenmiyorum. Burada Feyza abi hatırlayacak bir Azerbaycan'da çocuk vardı. Burada kanser konusunda bir kürsüde çalışıyordu. Orada Cemal amca sordu. Benim hanım dedi, çekirdeksiz karpuz yediğinde böyle titrer dedi. Ama çekirdekli yersem olmaz dedi. Ne diyorsunuz dedi. Bunun cevabı çok basit dedi. Karpuz çekirdeksiz mi olması lazım dedi. Herkes sustu. Yani biz eski tatları biliyoruz ama biz onları aldıkça onlar nasıl olsa bunlar yiyor. Verin yesinler, verin yesinler. Ama burayı bitireyim. Sebze ve meyveler olabildiğince çiğ yenmeli arkadaşlar. Çiğ. Pişirdikçe bazı şeyleri kaybediyoruz. Bazıları hariç ama çoğunu da kaybediyoruz. Çekirdeğinle yenmeli. Kiraz çekirdeği hariç birçok meyvenin çekirdeğini de yiyebiliriz. Özellikle elma, kayası ve şeftalinin çekirdeğinde B17 var, kanser önleyici. Bir çocuk Amerika'da 2 yıldır hapishanede yatıyor, 10 yıl yatacak. Suçu nedir biliyor musunuz? Hırsızlık değil, adam öldürmüş değil. Tek bir suçu var, kanseri günde yiyeceğin 7 tane acı kayısı çekirdeğiyle çözebileceğini söyledi ve satmaya başladı diye içeride. Amerika'da alternatif tedavi teklifinde bulunan yasak. Aynı örnek Rusya'nın bir köyünde, Sibirya'da ulaşım kesinlikle yok. Sadece o köyde kayısı, acı kayısı yetişiyor. Kış boyu yedikleri tek kuru yemiş olarak o kayısının çekirdeği. Ve dünyada o köyde kanserin hiçbir çeşidinin, 4-5 çeşidi var biliyorsunuz. Hiçbir çeşidinin bir listesine rastlanmamış. Bunlar doğal yöntemlerle çözülmüş şimdiye kadar çözümleri var, çözebiliyorlar. Kendin üret, kendin yetiştir, kendin pişir, kendin ye. Yeni dünya düzeninin kölesi olma. Arkadaşlar. Hocam o arkadaşı, Amerika'daki arkadaşı kayısı çekirdeğinden sen bir şey buldun diyerekten suçladılar. Evet, çünkü alternatif tedavi önerdi. Ama kanun ne diyor bu işe? Orada kanun diyor ki alternatif tedavi uygulamak veya teklif etmek veya tedavi uygula değil.
Yani onu önerdik. Satmıyorlar o kayısı çekirdeği. Yani peki arkadaşlar şimdi İlaç sektörü mü geldi? Evet, evet. Şimdi arkadaşlar en önemli soruya geldik. Neden? Genetic modified ürünlerin normal yetiştirmeye nazaran %25 daha az ürün verdiğini biliyoruz. İstatistiklerle saptanmış. Daha az ürün üretiyoruz. GMO'yla daha fazla ürün üretmiyoruz. Kalitesinin düştüğünü biliyoruz. Sağlığa çok zararlı olduğunu biliyoruz. Aslı bu konuları ben incelemeye başladığımda Adnan imkansız diyordu. Neden yapıyorlar? Neden bu kadar insanı böyle bir tehlikeli oyunun içine sokuyorlar? Şimdi onu anlayacağız arkadaşlar. Bu yaklaşık 2,5 saatlik bir seyirdir, bir videodur. Eğer YouTube'e giderseniz öteki gündem diye arayınız. 10 Kasım ve 10 Temmuz. 10 Temmuz 2015 yayınıdır. Tabaktaki Deccal diye adı vardı. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Biraz kitaplardan, Kur'an'dan, Tevrat'tan ve Kabala'dan bahseder. Bunların önemi yok. Bu konuşmaların birinde dediler ki, kimin neye inandığını biz artık önemsemiyoruz. Yalnız şu önemli, o kitaptakilere inanıp onun yönlendirdiği biçimde davrananlar çok tehlikeli. Anlatabiliyor muyum? Yani neye inanırsanız inanın ama bazı kitaplar var, öyle şeyler öneriyor ki o insanlar ona inanıyor ve o kitapların dediğine göre insan nüfusunun tamamının ortadan kaldırılması lazım. Sadece çok küçük bir grubun dünyaya hakim olması lazım. Kendilerini hatta Tanrı diye isimlendiriyorlar. Acaba bunlar mı yapıyor? Kısa ben alacağım. Bazı bölümleri yazdım. Hemen 10 dakikada bitireceğiz. Ondan sonra kronikle başlayalım. Çok bilinçli yapılıyor ve nedenleri de işin içinde din mi var yani? İnanç var. Din yok. Din değil. Bir şey var ya. Satanizm var. Satanizm var. Dinsiz. Şeytan inancı var. Şeyi keselim hadi. Seyirciler, öteki gündeme başlıyoruz. Öteki gündemde bu hafta enteresan bir konu başlığını ele alıyoruz ama konunun ne olduğunu böyle belki bir çırpıda söylemek mümkün. Hocam haber Dolayısıyla Türk mü? önce size Tamam. konuklarımı tanıtmak isterim. Gıda Hareketi Başkanı Kemal Özer, Halk Sağlığı Öteki gündem. Biliyorum da kanalı öğrendim. Yazar Mehmet Ali Bulut'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Aslında izleyicilerimizin çoğu evet bizim evde de durum böyle diyecekler eminim. Sevgili seyirciler, bir hastalanıyoruz. Ondan sonra hastalıklar bir türlü geçmiyor. Hadi tam atlattım derken evde biri başkası oluyor. Ondan sonra o kişiden öbürüne geçiyor. İş yerinde keza öyle ve bitmek tükenmek bilmeyen o isimler değişiyor. Hastalıkların işte bir ara domuz gribiydi, arkasından başka isimler aldı. Bu sene başka bir virüsten bahsediliyor. Her neyse kafamız çok karışık. Velhasıl hastalanıyoruz ama bir türlü iyileşemiyoruz. Şimdi bununla ilgili malum Eylül programı Eylül'le kendi aramızda da konuşuyoruz. Ne yapalım? Bu hafta ne konuşalım derken hep böyle sağlık mevzunun gündemde olduğunu gördük ama biz öteki gündemiz. Dolayısıyla herkes gerçekten öyle bir girme aile işte bitmiyor. Oysa ki girmemesi bile lazım. Sevgili Mehmet Ali Bulut ve sevgili Kemal Özer'in kitaplarının bir noktada çok örtüştüğünü gördük. Kemal Özer Deccal tabakta diyor ve burada siyasi, dini ve vicdani açıdan gıdaları ele alıyor. Malum şeytan fısıldar, Adem'le Havva elmayı yer ve o ilk günahla cennetten kovulma hikayesinde de yine bir yiyecek söz konusudur. Mehmet Ali Bulut da can boğazdan çıkar demiş kitabında. Eskiler ne der? Can boğazdan gelir der. Ama öyle bir anlatmıştı ki gerçekten artık böyle yiyeceklere baktığınızda can boğazdan gelir de can boğazdan çıkara mesele dönüşüyor. Ve o da şöyle bir alıntı yapıyor. Hazreti Davut'tan bir gün gelir, yedikleri insanın tuzağı olur. Biz bir yerlerde yanlış yapıyoruz, bir takım tuzaklara düşüyoruz. Bunları konuşacağız, gıdadaki kirli oyundan bahsedeceğiz ama öteki günden bari tabii ki sizlere şifalı sırlarını da vermeye çalışacağız diyelim. Oğuz Özyarın'ın biz her zaman sohbetini çok sevdiğimiz için ekranlarda da verdiği bilgiler bize göre çok faydalı olacak.
O zaten onun başka bir şeyler o. Amerikalı doktor Eylül yazmış. Çok büyük bir makale. Ben ömrümde gördüğüm en sağlıklı makale. Tıp makalesi. Sözde bomba bir başlığı var. Tıbbi soykırım. Evet. Tıbbi soykırım, yükselen bilimsel diktatörlük. Şimdi bilimsel bir diktatörlük var. Hakikaten bir tıp hekimi anlatıyorum nasıl olduğunu. Sadece şundan başlamam lazım. Profesör hastalıkta da herkesin asabı bozuk. Herkes bir bunalımda, işte kafasını kaldıramıyor vesaire. Bunların hemen hepsine verilecek cevaplardan bir tanesi de biz aslında İbn Sina'nın da bahsettiği kadim bir takım bilgileri unuttuk da onları hiç göz önüne almıyoruz, hayatımıza tatbik etmiyoruz. Biraz da konu neticesidir diye bir cevap verebiliyorsunuz. Bilerek hastalandırılıyoruz. Bilerek hastalandırıyoruz. Bir projedir bu. Buluyor musunuz arkadaşlar? Hemen tamamlayayım o kısmını. Hepsi öyle şu. Şimdi bir kirli düzen kurulmuş. Bu kirli düzenin devam edebilmesi için insanların sağlığının bozulması lazım. Sağlığımız bozulmuş ise, çok önemli arkadaşlar. Burası siyasetle ilgilenmezsiniz, ekonomiyle ilgilenmezsiniz, ticaretle, sanatla ilgilenmezsiniz, dinle ilgilenmezsiniz, ilimle ilgilenmezsiniz. Sıhhatiniz bozuksa sadece sıhhatinizin düzelmesiyle ilgilenmezsiniz. Bugün bir rakam vereyim de fotoğraf netleşsin. Ülkemizden rakam verelim. Türkiye'de devletin resmi rakamlarıdır bunlar. Sağlık Bakanlığı'nın kütüphanesine girerlerse yıllıklarından detayları görebilir izleyicilerimiz. 2013 yılında 670 milyon insan hastanelere müracaat etmiş. 75 milyonuz biz, 670 milyon insan. Yani 5 kere 10 kere milyon kadar insan hastanelerde yatmıştır. 15 milyon. 4 milyon dolarında insan ameliyat edilmiştir. Kişi başına bir yıllık 24 kutu ilaç tüketiyoruz. Türkiye'nin kişi başına sağlık harcaması 700 doları buydu. Devletin harcaması. Kamu harcamasıdır. Bireyin kendi harcamalarının yok. Ve hızla büyüyen bir sarmalın içerisindeyiz. Şu anda Türkiye'de her 3 kişiden birisi obez. Kadınlarda bu oran %41, erkeklerde 20,5. Ortalaması 30'a gelir. Her 3 kişiden... Sizin bu ortaya koyduğunuz büyük iddiayı şöyle özetleyelim. Diyorsunuz ki insanlar bilerek, isteyerek hastalandırılıyor. Ben de tabii hani hemen ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlıkla aklımda şöyle bir şey dönüyor. İşte insanlar hastalandırılıyor. Neden? İlaç sektörü çok büyük bir sektör. Çok büyük paralar dönüyor. Dolayısıyla hastalanacaksın, ilaç alacaksın, doktora gideceksin, bir para dönüyor. Siz de diyorsunuz ki el yükseltiyorsunuz. Ne parası Pelin diyorsunuz. İşin içinde paradan daha büyük bir oyun var. Yapmayın da biz bütün servetimizi size verelim deseniz yine bundan vazgeçin. Muazzam bir dünya düzeni. Bu dünya düzeninin o dengelerin aynı şekilde kalması ve bu düzenin kendi kurguladıkları şekilde yürümesi için böyle bir oyun var diyorsunuz. Şimdi bunu böyle bir ortaya koyalım da sonra... Bir şey söyleyeceğim sonra hocam. Dinler tarihi. Şimdi Kemal konuşunca dinliyorum, bayılıyorum zaten o konuşmasına da dinlemiyorum. Notlar aldım. Söyleyeceğim çok şey var. Sonra ben uzun uzun aldım. Estağfurullah. Benim sizi aradan. Estağfurullah. Şimdi Tevrat'ta şey yokmuş, cennet yokmuş. Cennet, yani insanlar öldükten sonra dirilecek fikri var, bilmem fikri var ama cennet yok. Cennet algısı yoktur. Cennet algısı ilk defa yani İbrahim'i dinler içerisinde söylüyorum, İncil'iyle gündeme girdi ve İncil'in de anlattığı cennette söyler ama bu bir göklerin mutludur. Yani gök krallığı gibi bir şey. İşte ruhu çıkacak göklerde bir yerlerde yaşayacak. Öyle ama Kur'an-ı Kerim'de cennet yok. Biz cennete girmeyi umarız. Onlar da umarlar. Ama Yahudilerin, Yahudi de bu sevgilerin, yani din itibariyle söylüyorum. Evet, ben Yahudi'den değiştirdim. Bu sevgilerin cenneti yok. Cenneti dünya krallığıdır. Eninde sonunda bir dünya tamamında hakim olacaklar ve dünya krallığı kuracaklar ve orada Tevrat şeriatıyla idare edecekler. Bunun da 5 şifreyi var. Bildiğimiz, o zaten o başka şeyler kontrolün içinde kullanılıyor. Nil, Fırat, Dicle, Seyhan, Ceyhan. Türkiye'nin toprakları. 5 ırmak, sulandığı bölgede bir tek Nil yok. krallığı kuracaklar.
kadar çoğalacak. Evet. Fakat bu soy çoğalıyor. Belli bir noktadan sonra sürekli tanrısal lanete uğradılar. Yani Allah onları birçok beladan, musibetten kurtardı. İşte Nebi'den kurtardı, Firavun zulmünden kurtardı, Filistinlerin dışkıdan kurtardı. Sürekli çok açıkta bunu bilgilerine getirdik. Bunlar yeryüzünde krallık kuracaklardır. Bu yeryüzü krallığını nasıl yapacaklar? Çoğalacaklar ve bunu yapacaklar. Sonra arkalarında kendilerine İsa Aleyhisselam Deccal saldıra çünkü onu ve tutup asmak istediler. Onun getirdiği din onların üstüne çoğaldı. Yani aldı başını gitti, onlar yerlerine saydılar. Sonra o bitmeden İslam din çıktı. Reddettikleri, annesini kovdukları İsmail soyundan bir peygamber geldi. Yani babanın çocuğu geldi. Bu da aldı başını gitti ve bunlar bir şey yapamadı. Siyon protokollerinde de var. Kapalı etrafında yapılan çalışmalarda da var. Diğer kadınların ırkını kesmedikçe kendilerinin başa üstüne geçebileceklerini anlatmak. Bu operasyonun temel hedefi Hristiyanlık dediği İslam değil. Biz ikinci elden dayandık. Asıl operasyonu Hristiyanlar üstünden başladılar. Hristiyan kavminin üreme kabiliyetini yok edecekler. Yavaşlayacak bir diyorsunuz ki bu bir Yahudi. Bu Yahudi demiyorum. Bu bir satanist oyundur. Yani bunu hiçbir iktidar, Allah'tan korkan hiçbir şey yapmaz. Fakat birileri bu fikri gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Bir, seni insan olmaktan çıkarır. Yeryüzünde hiçbir günah yoktur, işlenmemiş olmasın. Ve Cenab-ı Hak bütün günahları öldürmüştür. Her türlü günahın işlenebileceğini insanlara öldürmüştür. Ve demiştir ki ben insan için sizin bilmediklerinizi de biliyorum. Yani evet, kan dökecek, bozguncudur, fesatçıda her türlü iş yapar. Ama insan kalmak şartıyla. Diyor. Şimdi bakın Kemal orada o kadar önemli şeyler söylüyor ki altını çizmek lazım. Giren kimya kendi kendine gelmiyor. Büyük sermayelerle geliyor. Bu sermaye sana dönüyor 1960'larda. Üçüncü küreselleşmenin ana noktasını söylüyor. Reklam getiriyor önüne. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan önce sen çok net bilmiyorsun. Deterjan falan yok. Bir anda İkinci Dünya Savaşı yıllarında hayatını bitiriyor. Şimdi bakın Kemal orada o kadar önemli şeyler söylüyor ki deterjan çok önemli arkadaşlar. Giren kimya kendi kendine gelmiyor. Büyük sermayelerle geliyor. Bu sermaye sana dönüyor 1970'de. Deterjan ve elbisenizden başka her şeyi perişan ediyor. Koruyucu koyuyor. Ya mümkün müdür? Balık 9 ay durur mu? Balığın raf ömrü nedir? Balık sana bakıyor, sen balığa bakıyorsun. Otur gibi duruyor yani. Heykel parçası gibi bir şeyleri yiyorsun. Mısır yiyorsun. İçindeki GDO'dan bu temizlediği doğru değildir. Bak deterjandan elbiselerinden başka her şey. Deterjan çok gerekli. Kadın mesela onu doğru düzgün yıkamayı beceremeyecek. Bu elbiselerin temizlediği iddia. Bunun bütün ruhi depresyonlara, içerideki hastalıklara, astımlara sebebiyet verdiği de İsterseniz kullanın arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Yani akciğer yetmezliklerin %90 sebebi kullandığımız deterjanlardır. Ve bir de burada şeyler var, hani fısfıslar bir hava yüklenmek. Bunlar bütün insanların nefes Oğuz Bey sizinle ilgili Cem Yılmaz tweet atmış. Diyor ki, Pelin Hanım programda tam karşınızda. Evet, olay bulması Cem Yılmaz'ın tweet'i. Hayır yok, siz olmuyorsunuz diyor. Sizce bilmem kim misiniz diyor. Şimdi arkadaşlar ben özetleyeyim. Şimdi olay şu. İster inanın ister inanın. Önemli değil. Kitaplar doğrudur, yanlıştır, din vardır, din yok. Bunların hiçbir önemi yok. Çünkü bir grup onlardan birine inanıyor ve onun dediklerini yapıyor. Siz ister inanın ister. Önemli değil. Yani dinler artık önemli değil diyor. Zaten yeni bir din yaratmaya çalışıyorlar. Bir din olarak. Bir devlet olacak. Her şeyde biz yöneteceğiz. Arkadaşlar bizleri zehirlemelerinin sebebi para değil. Doktorlar çalışsın, ilaç satsın. Zaten diyor ki bunlar dünya parasının 65 trilyon dolarsa
dünyadaki para. Zaten 45'i bunlar. Sadece geriye kalan 25-30'u bizim. Dolayısıyla diyor bunlar zaten çok zengin. Bunların paraya falan ihtiyaçları yok. Ama Kabala'ya göre, Kabala onların kitabı, kendileri Tanrı, herkesi öldürmeye çalışıyorlar. İsa çıktı, engel oldu. Hazreti Muhammed çıktı, engel oldu. Önce Hristiyanları temizleyeceklerdi, biz önce değiliz. Önce onları temizlemek niyetindeler, sonra da bizi temizleyecekler. Yani kendimizi temizliyoruz. Bakın 8-10 milyon insan bütün dünyayı öyle güzel kontrol ediyor ki paranızı kontrol ediyor. Çünkü. Ama sonuçta şunu anlamamız gerekiyor. Bu GDO'ların sebebi bizim neslimizi değiştirerek bizleri yok etmek. Kısırlık oranı çok düşmüş. Türkiye'de 2030 yılında CIA'nin raporlarına göre 2030 yılında çiftlerin %50'sinden fazlası artık çocuk sahibi olamayacakmış. Bu da bu ilaçlar. Şimdi benim anlatmak istediğim buydu. Yiyeceklerimize dikkat etmek mecburiyetimiz var. Bunu da nasıl yaparız? Şimdi Dominik'le öğreteceğim. Dominik'le beraber anlatacağız. Burada bir şey daha söyleyeyim güzel dostlar. Yine yürekli bir doktorumuz aynen şunu söylüyor. 100 tane doktorun 98'i ilaç fabrikalarının 2 tanesi de bizler için çalışıyor. Bunu hiç unutmayalım. Zaten o tıbbi soykırımda diyor ki doktorunuza rağmen çocuğunuzu nasıl sağlıklı yetiştirirsiniz? Doktorunuza rağmen. Çünkü ısrar ediyor. Okul diyor ki aşı kağıdını getirmeden seni okula almam diyor. Bütün çocuklar aşılarını vurulacak. Şu olacak. Aslında çok ciddi bir tehlike içindeyiz. Acaba nasıl kurtulabiliriz? Kanada ve Avustralya bu konuda öncülük yapıyor. Ve insanların kendi şeylerini, yiyeceklerini üretmesi. Onun için evler büyük. Herkesin evinde kendisine yetecek kadar. Çocuklar bu Pinkhoff'tan ölünce ne diyorsunuz? Aslında bütün bunların oluş sebepleri gene kendileri tarafından yaratılıyor. Tabii bizim şimdi onu kontrol etme şansımız yok. Ama aşıyla kontrol ediyoruz mecbur. Aslında ölümden daha iyi değil mi? Pek de öyle sayılmıyor. Eğer normal beslenirse, mesela kaç yüzyıldır var bazı hastalıklar. Daha önce de var mıydı? Nazlı kızımıza şöyle bir cevap vereyim. Bir çocuk doğduğundan yani 0 gününden 7 yaşına kadar toprakla haşır neşir olması lazım. Eğer toprakla haşır neşir olursa zaten o topraktan aldığı antibiyotikler vücutla beraber eşleşiyor. O çocuk kolay kolay hasta olmuyor. Çoğu bu hastalıklar eskiden de vardı. Yüzlerce sene önceler. Çocuk acılı. Bilemiyorum nasıl ama belki bazılarını engelleyemezlerdi ama ona da başka metotlar var. Yani aşılara gerek, mesela hastalandığınız zaman da birçok şey çözülmüş. Aşıları biz çocuklara ne zamandır? 60'lardan başladık çocuklar aşılamaya biz Türkiye'de. Ondan önce de bazı çözümler var. Bilemiyorum, ben doktor değilim. Ama sağlıklı yaşayan bir insanın hiç hastalanmaması gerekiyor. Hiç. Nezle bile olmaması gerekiyor. Grip aşısı oldum 2 defa, yemin ederim olduktan sonra kaç kere grip oldum ve bir daha olmadım. Olmuyor bak. Bir de şey hatırlayın, geçen konuşmada sen yoktun. Ne anlatıyordu? Kesinlikle oldum yani. Çocuklara verdim. Bir hanım vardı, adı neydi? O bir salatalık hikayesi anlattı. Türkiye'de bu kadar topluyorlar ama sabah bu kadar oluyor. Bunlar normal değil. Normal değil. Şimdi Dominik bize biraz yardımcı olsun. Çağla, could you help him to translate? I'll go and check your mom. I'll be back. Yapabilirim. Emin değilim. Ertuğrul sen yap. Her kelimeyi bilmiyorum. Ertuğrul yapsın. Adnan Bey. Denesin olmazsa ben yaparım. Olmazsa Ertuğrul. Why don't you give everyone 5 minutes break? Do you want to go to break? Okay. Biraz ara vermek ister misin? Devam etmek ister misin? Yok. Let's continue. Now's your turn. Yediğimiz yeşillikler bizi uyutmuyor. Acaba çok kinin mi vardı içinde? Dede kalmış artık Türkiye'den ama şeyleri var. Aslı, would you like to translate for us? Come and sit down here. I think everybody knows English very well. Yeah, you're right.
Are you scared? Yes, Dominic, we are scared. Scared? We are scared, yes. All right, with all this information, what do we do? Yes. But tomorrow, we're going to go to the supermarket and we're going to buy the same thing that we bought today. No? We're going to starve. You're going to starve? Yeah, we don't You know know. why? Because organics in Australia is very expensive. You can't run a family buying organic every single day, especially if you've got children, young children. $8 for a dozen eggs, or $2.50 for a dozen eggs. But chicken $60 a kilo. Yeah. I think chicken $61 something. You can't. We can't. We can't run a family. Normally $10, organic $60. This is the problem, because in Australia organics is rules and regulations, and it takes a lot of money for an organic farmer to maintain that level. And that costs a lot of money to them. So they want to get the money back to make a profit. And the problem is, if the next door farmer does something wrong, and the wind blows seeds or spores or flowers into that farm, they lose their organic status. And it will take them a year, maybe 3 years to go back to it. Okay? Permaculture means permanent agriculture. Permanent agriculture. Permaculture. It was a method that was described by 2 Australians 35 years ago. They went and did a study of the farms in the islands, the Pacific Islands. They looked at the way that the traditional Polynesian farmers did their land. And the way they did their land was they always had something growing. It was not 100 acres of wheat, or 100 acres of corn, or 100 acres of rice. Okay? There was a little bit of this, a little bit of that, a little bit of this, a little bit of that. So every single season, they put in plants, and they fertilized as they went. So they used manure from animals, from chickens. Every single day, they spent time in the garden to grow fresh food for their family. Now, we live in a society like Sydney, like a modern society, so we go to work. Most of us go to work. We work 40 hours a week, we bring money home, we then go to the supermarket, we spend our money, maybe $40 a week, $50 a week on fruit and vegetables. That's $10,000 a year that we go and spend to buy fruit and vegetables for ourselves and our family. $10,000 a year, you can actually grow enough food in your backyard so that you don't have to actually spend that $10,000. So when you look at what can I do to grow fresh, maybe not fruit, but fresh vegetables, so that I don't have to go and spend money, and that I know that that vegetable is good, right? It's high in nutrition. I don't use artificial fertilizer. I don't use chemicals. I use natural methods. So permaculture uses natural methods which are organic. All right? Organic method is just natural methods. But the rules say before you can call something organic, you have to have all these rules, right? Tick, 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 tick. The permaculture person says, we grow all our food using natural methods. So we don't use chemical fertilizer, we don't use chemical pest control. Most pest control in our garden, what did we use? Because this is one of the urban gardeners. What did we learn about some of the ways that we can fertilize our plants? Learning in the original and pest control. Yes. What did we use? You remember? Garlic, chili, hot chili, vinegar, all right, in water. Or we make compost tea. So we put some manure in water, okay? And we stir it and we put honey in there so the little creatures inside got millions and millions of little creatures. Microorganisms. You can't see them with your eye, but they're the living thing that is our partner in the soil.
that living organism changes the minerals in the ground so that the minerals can be eaten by the plants very easily. Okay? If we don't have those microorganisms in the ground, the plant won't grow, because it's the microorganisms, it's the worms, it's those things that bring life to the soil, because they change the chemical structure of the elements in the ground, like nitrogen, potassium, magnesium, all those things that make the flowers grow better, the fruit grow better, the plant be stronger. It's the little creatures that create that. So the important thing in a permaculture garden is you feed the creatures. Because once you feed the creatures in the ground, our partners, they will look after the plants. The plants will grow themselves. Now, if some pests eat a little bit of the plant, it doesn't matter in a permaculture garden. Because we plant sacrifice. We say the creatures are part of nature. We get some food, the pests get some food. Okay? So we share. But we use garlic spray, we use chili, we use vinegar, we use natural compost to try and reduce the number of pests. We also know that other animals, other pests come in and they eat the bad ones. So in permaculture, we plant so that it would be attractive to some insects that eat the bad insects. So the knowledge of permaculture is the knowledge of how nature works. So we know the behaviour of this animal, we know the behaviour of that animal, and we use the animals to control each other. There's lots of bad things in the soil. You know those white grubs? Sometimes you dig up the soil and you see the white grub in the ground. That is the Christmas beetle. At Christmas time, you know that beetle that flies around? Okay? Just before they die, they lay eggs in the ground again, and then those white caterpillars, they eat the roots of the plant. Okay? Now, the creature, the animal that loves that, are chooks. So the biggest friend in our garden is a chook. 2 chooks. Because one chook by itself gets very lonely. All right? Chooks are social creatures. So you've got to have the minimum 2. You need to translate. Anlamadığınız bir şey var mı buraya kadar? Yok değil mi? Gayet. Şeyi anlamadık, o çili, garlic bir şeyler, 3 tane şey söylüyor. Onları toprağa döneceğiz. Yok. Chop it up. Şeyi, sarımsağı. Chop it, yes. Put it in water, boil it. Put the garlic into the water and boil it. Boil the water and chili. with chili and garlic, or that, and then you strain. You don't put the chili. You know those spray bottles? Süzüyorsun. Yeah. Just put the water in there. Okay. Not like a strainer. Take the chili and the pepper out, but the flavour of the chili and the flavour of the garlic is in the water. Now that is very unpleasant to the creature that eats the plant, because it goes into their stomach and it makes them sick. Chili. Now snails in the garden. There's many different ways you can do it. You can go to Bunnings and buy the chemical pellets. Okay, you know the pellets for snails? The trouble is if a cat eats that, or a dog eats that, or a lizard eats that, they get very, very sick, if not die. So, a natural method in permaculture is to use coffee. Coffee. I go to a cafe near me twice a week. I give them a bin, a 60-litre bin. He gives you the... And they put all the coffee grinds in there. And I collect it, and I take it to my home. I dump it on the ground, and my chooks come and they eat everything. Some I put in a bucket, and I put water, and I make coffee, all right? And then I water all around the garden bed with coffee water, right? We used that at Fairfield, didn't it? Okay, and that stopped a lot of the snails? Yeah, most of them, yeah. I think C2 uses it.
tea, any of that sort of stuff. They don't like the taste and the flavour. The coffee grinds you can put on the ground, and that is like razor blades to the snail and slug. We can't see it, but to their skin, it's like cutting their skin. And you do that all the time to your garden, or you do it Once a and month. that's it? Once a month. Once a month. Once a month, because when it rains, you know, it makes it weaker. Okay. All right? But I do the outside of my garden where my neighbour's fence is. Because if I have a clean yard, the snails will come from my neighbour. Okay? So if you put coffee grinds or coffee water around the fence line, then the other thing. Now the other magic thing about permaculture is that you understand if you water your garden, when is the best time to water it? What do you do? Morning. Why? Because they think that when the sun comes out, is like making to the plants that die when you're watering, and when the sun's there. I don't know. The old That's why they say. All right, that's one idea. What's another idea? Why do we water in the morning? More fresh. You do late afternoon? After dark or Okay. before dark? Before dark or after dark? 1 hour before dark? When it gets dark, is it hot or cool? Cool. It's cool. What happens to the water that's on the plant? It stays there all night. Oh. Right? On the leaves, not on the ground. Yeah, it stays on the leaves, Then, and it attracts snails. They love it because it's moist Juicy. and juicy. If you actually water in the morning, like you do, that's because the sun will dry the leaves out during the day, and that won't be moist at night. Of course it's moist in the morning because you've got dew. You know, in the morning it's sometimes wet on the grass. That's the morning dew that falls on the grass. But try and not water in the evening. Dew dediği kıra mı deniliyor? Kıra. Okay? This is the knowledge of permaculture. So we use that knowledge to help our plants, to be partners with our plants, to work with us. All right? Is there any useful website for it when we look Absolutely. You just look up permaculture and there is so much information. Yeah, there are lots of It's sometimes it's confusing. It's confusing. It takes a long time to understand it. Now the way you can understand it easily is to come to the community garden. All right, if you've got a chance. And then, but wheat base is not useful if we are I understand. But wheat, do you have wheat and we will. In the future, when we've got more members, we will actually do a Saturday afternoon. Yeah, if the demand is Güzel there. şeyler öğretiyor, çok güzel şeyler. I know it's very hard. I know it's very hard. A garden, yes. That's a very, very good garden. Behind the library. Behind the library? Yeah. I'm working in the library. I'm working in the library. All right, well- I'm thinking very like on the line street. Yes. That's right. Yes. Lane. Yes. I saw there. I wasn't sure, but not that big. No, Yes, it's not big. too big. Like So I two get houses. confused when you guys are talking. No, no. It's not See, a community garden can be that big, Now or it can be they bigger. opened the Netherlands as well too. They Fantastic. close to one of the like Yes, yes. park and Yes. they make a community garden. Okay. Aslında bir de şeyi anlatsın. Mesela zeytinyağı için başka bir şey ektiği zaman çok kurt gelmiyormuş. Değişik sebzeler koyacağım. Fasulye arasında mısır falan. O çok güzel. Plants. Different plants. Yes. Now, with the different kinds of plants, which is part of permaculture. Did you see when she comes to community garden, she's learning actually, right? Yes. Good. Yes. She's Yes. actually Anything. All right. I do it in my garden too. That's right. Very nice. Now, we'll see some pictures, but if you have an above ground, if you have a raised garden, your soil is deep. Okay? It's deep soil. And some plants have small roots, other plants have longer roots. So in the same bed, we can plant different kind of bed because some plants eat the nutrition there, others eat the nutrition there, and other plants eat the nutrition there. All right? So there's plenty of food for them. The other thing about having different plants, it's called companion planting, okay?
companions, like a husband and wife are companions. There are some plants that are companions to each other. Feeding each other? They help, yes, they bring up different minerals. This is very important. And they use different energy, okay, and different microorganisms, okay. Some plants put energy into the soil, other plants take energy out of the soil. Beans, legumes, peas bring nitrogen from the atmosphere and they actually put it in the soil. You have to know what kind of Yes, plants yeah. In permaculture we learn that this kind of plant brings nitrogen from the atmosphere and puts it in the soil, because every plant needs nitrogen to grow. That's one of the most important things in the ground. Okay? Tomatoes, they are so hungry. They eat everything. If a tomato was one of your kids at home, you would have to give up, because they'll eat everything in the house. Okay? There'll be nothing left for anybody. So to have a healthy tomato, you have to feed the tomato all the time. You put compost around, you put fertilizer, you put energy into the ground. After you've planted tomatoes and potatoes, you should plant beans and peas after that. So part of the knowledge of permaculture is, if I plant that this season, what should I put in the ground there next season? Because one of the problems, if you put the same plant in the same ground, they take the same food out of the ground. So the ground gets weaker and weaker and weaker. Where I grew up, like in Turkey, our country, sort of a country. Yes. When they the planting this year, the one yes. plant, and next year they leaving to the soil is empty Yes. to the rest. That's fallow. That is the kind of the Yes. all the Yeah, that's another method. Yeah, some people have a 3-year cycle, like 1, 2, 3. So every 3rd year, the same plant goes in there. Other people have a 4-year cycle. Other people have a 5-year cycle. And one of those cycles is to leave it with nothing on. But because of the knowledge of permaculture, we can still grow. You don't need to do that. A particular plant, if you put on there, it puts energy back into the soil. All right, and you still put the plant to eat, okay? But it enriches the soil. One of the most important things in permaculture is compost, and we make our own compost. What is compost? Okay. All of it. But one thing's in that natural compost, you set the manure. Addie, we taught a group today at St. Clair, and one of the things we taught them was making compost. And the important thing about making compost is like a lasagna. You know what a lasagna is? You got pasta, you got tomato, you got pasta, you got cheese, you got pasta, you got something else, right? In good compost we have carbon. Carbon is anything that used to be alive, but it's dry, and it's generally a brown color. Straw, Okay. How long? paper. I'll tell you. The next thing you put is green, all right, like vegetables. First brown. Brown, which is carbon. Green, which is nitrogen. Okay, so vegetables are nitrogen. Okay, they've got a lot of water in it, they have a lot of nitrogen, because when plants grow in the soil, they draw a lot of energy out of the ground. Most of it is nitrogen. Okay? Then you put another brown, then you put another nitrogen, then another brown, and then you put a black. A black is manure. Horse manure, cow manure, chicken manure. You don't need much of that, just a little bit. That's what I want to ask. Is there a ratio? You guys that show us those chickens, they getting Yep. or the cow, Yep. they're getting a lot of antibiotic kind of Yes, you avoid, if you know there's How a... are you going to get to that? Good question. Whatever, Good manure question. is healthy. Yes. You're going to be... Now, I get a lot of horse manure from a stable near Rose Hill in Parramatta. You go and buy? No, I don't buy, it's free. Oh. Because this man has 8 horses, and he puts
wood chip on the ground, wood shavings, okay? The horses do their business, and because they're very expensive horses, he has to clean that stable out twice a day. Cleans it out at the end of the morning, cleans it out at the end of the day. Like horses are having a healthy diet. They have a healthy diet, no chemicals or anything. You have to check. Yeah, you have to know that. You have to know that. But the question was how long, okay? If we use a method that is 1 metre by 1 metre by 1 metre, we can start losing that. 1 metre squared, it gets to 65 degrees in the middle. That's how hot it is, 65 degrees. When we're sick, you know, when we're 32 degrees, we're sick. 65 degrees, okay? Now this is the one at my house. I made this from pallets. This is your compost bay. This is my compost bay. It's a 3-bay compost. You can have a 2-bay compost or you can have a 1-bay. But I put gates on it later. Okay? Now I made that from pallets. Pallets cost no money. You just drive around factories and they're throwing them out. What about old-style rubbish bin? You can use a rubbish bin. You know those tin ones? Yes. You can use... You don't. You can use plastic ones. Okay. The point is... It's in the free cost, that's the point. It needs to touch the ground. So stuff that you put in there has to touch the ground. Okay? Nedenini biliyor musunuz? Neden? Solucanlar girsin çıksın. Can we do the, what's the next picture? Yani komşu komşuya gidiyor. Alright, that is my compost after 5 months. But that I turned 3 times. 3 times? 3 times. How often? What it does, it actually... How often? How often do you turn it? Well, I'll tell you, I did it up to here. Yeah. So that was 1 metre by 1 metre by 1 metre. Yeah. When it breaks down, it actually shrinks. Yeah. Alright, because all the matter in there is broken down. Okay? And there's lots of worms in there. Right? It's So beautiful. that's his door. Because when you start to fill it up, so you need some kind of support at the front, otherwise it will be fall down. Yes. So, See the support on the 3rd one there? But I now have got wooden gates in 3, so I can pull it off like this. I've improved it. Okay. Now there was an experiment done in America by some students. They turned that every 3 days. That's a lot of work. You have to be young. Okay? You've got to be young. You know. I know. All right? He told me. If you turn it every 3 days, you will have that compost in 28 days. 28 How days. you turn off? Every 3 days. How often You mean to do like every 3 days with what foam. was that to do again? You get a fork. Buradan alıp buraya atıyorsun. See this? üsttekiler alta geliyor, See this? alttakiler üste çıkıyor. Right, the pitchfork. You dig here and you put it in there. Okay. Is that means air circulation is important for us? Air circulation is, that's it. And water. And water Oxygen and water, so you water it. Water. As you put, By oxygen, so it yeah, goes in as you there. put the layers in, That's the same. remember, carbon, nitrogen, black, you water in between. Not flood, it has to be watered, so if you grab a handful, you can just get 1 drop out, 1 drop of water. Okay? So just moist, moist. I also cover it, so you can see that other one, there's a cover on the top. That's to stop the sun from drying it out. It's also to stop my chooks getting in there, okay, and eating it all and scratching through, okay. But remember, I bring in a rubbish bin full of vegetables. I bring in vegetables. I get vegetables from my local fruit shop. You know, a lot of fruit shops just throw out their stuff. You go and get a bag of. I get horse manure. I get compost, I get tea leaf, I get coffee grinds. When the leaves drop off the tree, I go and rake up the leaves, okay, and get bags. I know it's terrible,
but I put a yellow shirt on and everyone thinks I work for the council. So I can stop anywhere and I rake up the leaves. So this is Dominic's garden and Dominic works here every day? I don't work there every day. I mean, how much time you can 10 hours a week. So, hour a day? Hour a day. Yeah. Check it. Now, with my compost, I let the chooks go through it first. Alright, so I put everything on the ground just in front. The chooks I let out every day. They've got a big run, and they go and scratch through. And with the horse manure, if the horses are not healthy, if their teeth are not straight, then all the grain that they eat, some of it will pass through whole grain. Okay. So they will sprout. And that's the And the chooks go through and they find it and they eat it. They eat any bad grubs. And then they grind it and they drop it and they're in their own droppings. Okay? And then I collect their manure. Coffee grounder. Yeah, I collect their manure because underneath where they sleep at night, I've got some trays and they do their poo in the trays and we just pull the trays out and then I put that in the next layer of compost. Now this compost I put around the plants every week. I just grab a handful, I get a wheelbarrow, fill the wheelbarrow out, I go around the garden and I just go boom. Oh yeah. Boom. Every week. Ama görseniz biz bir rokalar yetiştirdik orada. O rokalar hiçbir yerde yok. Roka. You know roka? Veya? Rocket. The rockets. Yes. Yes. Roka deriz biz. Roketler. Orada yetişen şeyler çok değişik. Naneler mesela ne bileyim kuzu kulakları böyle satılanlar gibi değiller. Çok değişik oluyor. Çok Garden without a compost is a garden or no garden? It is, the plants are hungry, they're screaming. If you listen to your plant, they say, we are hungry. We need compost. We need food. Oh. Now you can go and spend a lot of money at Bunnings. The only good bag of compost at Bunnings is about $12. If you buy a $3 bag or a $4 bag, that's just rubbish. Okay? All you're doing is filling the soil. You're not really giving much food to the plant. So the compost you get from Bunnings is a takeaway. This is a homemade. This is homemade. Homemade is the best. That is the business again. Might something. Ama tam benlik iş ya. Kaynanayla uğraşmaktansa. What if you don't have much space and you want to use a plastic container? You can use a plastic container. But then it doesn't touch the ground. What happens with No. Oh, well, if you've got a tumbler, are you talking about a tumbler? Oh, yeah. That's okay, because if you tumble that every day, you are actually, it's like turning. But you won't get any worms in there or anything like that? Not unless you put old compost in. So if you use a barrel, you got to make sure when you put carbon, when you put nitrogen, you make sure you put chicken manure in there. You make sure you put cow manure or lamb manure, sheep manure, because the manure has little microorganisms in it. You need them. You can let it find wood chips. Yeah, not too big wood chips, because they take a lot of energy to break down. This is very nice to bamboo. Yeah, bamboo's all right. Yeah, chop it up though. Make it very, very small. Okay. He says, can we do a concrete at the bottom? No, because you want the worms to come up from the ground. And also no, if you want to do concrete because you think it's more tidy, that's all right. You've got to make sure you put worms in there. Now you can go to the garden, you can dig up a little bit of soil that's already got some worms in there, and then you put that soil in the compost. Dominic, everybody's soil in their garden is the same soil? No. No? No. Whose better soil? Okay, that's a very good question. Everyone knows Ashfield? Yes. You know where Ashfield is? Yes. If you draw a line from north to south through Ashfield, right, like that, okay, everything to the east is sandy. Oh. All right? Everything to the west is clay. I think that's why there is a farm in Paris farm. Yes. Before they landed there and they started for
crop and vegetables and farming. And that was In near, Parramatta area, you know why? Because there's a river. Because there's a river there, right? And the river, when it floods, it's put clay, it's got sand, and it's mixed all up, and then it's put it on the soil, and it's beautiful. There's a farm in Rosehill. Yes, Rosehill Farm. Yeah. Greenacre, I live at Mount Lewis, but I used to live in Greenacre. It's called Greenacre because they could grow fantastic stuff there. Greenacre. The soil was nice and thick. Okay. Nature mixes the soil for you. It takes 100,000 years, 200,000 years for the soil to naturally become black and rich. But we can change it by putting compost in there every single year. Well, I think it's supposed to be black, isn't it? The best soil is black. It's called humus. At Hawaii, that's like came recently, and they are more of like a pineapple farm. Yes. And then all the soil was the soil is red. What the driver was telling us, like an information, soil is like a losing a lot of mineral and yes. because a lot of water. Yeah, and that's why the color getting red. Yes. Yeah, because it washes out a lot of the minerals. Yeah. What they need to do is like a red. Yeah, because it's full of iron. What's left is volcanic rock. Yeah, which is very rich. But you still, if you grow plants on it, it's going to use up the minerals. And if it's a lot of rain, it's going to wash a lot of minerals out. So you have to put stuff back in, and the best thing to put back in is compost. So if we can do that in our backyard. Think of the poor farmer when he's got 100 acres or 200 acres. But the backyard is small. Right? We can manage the backyard. Do you know how many backyards there are in Sydney? I do have a 20 metres is empty. That's what I'm planning to do. If every single person who had a yard in Sydney, we could grow 60% or 70% of the vegetables that we need for our family. Yeah. I already poisoned in my garden. What can I do? I put a lot of chemicals because of getting rid of the dead things. Yeah, of course. Okay. What can I do? There's two things you can do. One is you can dig it all up and throw it away. Okay. Or you can do a raised garden. But put more soil not about. You put a barrier, which could be from timber or from aluminium. You put some what you call weed mat underneath. It's a special kind of mat, and then you put new soil in there. So your plants are not growing in the poison; they're growing in clean soil. Okay. Another thing, like a backyard. That is the reason we are holding. We want to put more soil to a little bit. Yeah. Wherever I can get the soil. What you do is you buy organic mix. It's called organic mix. You can get it from Bunnings. You can get it from Flower Power. It'll cost you $50 or $56 a cubic metre. That is a lot then, because I've got 20 metres, 23 metres by 30. I got 5 cubic metres for my backyard, and I have 100 square metres. So 5 cubic metres covered 100 square metres. Okay. Now I was going to get like a normal soil. Yeah. When we dig into our the garage soil, and we are like the dump that soil to the somewhere else. Yes. Can I buy that kind of soil to be filled and then yes, you can. And what you do is, if you want it full of energy, you have to pay $60 or $70 for that soil, because they then mix a lot of minerals and a lot of organic matter in there. Okay? Yeah. Or what you can do is you can buy the cheaper soil, which is called a botanic or organic mix. There's about 30% organic stuff in there, and then you grow your own compost, and then you mix it with the compost. Okay? Now, if you haven't got compost in your own backyard, you can go and get what I call mushroom compost. You know mushroom compost? Yeah, that's special. Yeah, there are mushroom farms all around Sydney. They make up special soil for their mushrooms. They only use that soil for 2 crops, or maybe 3 at the most, and then they have to throw it away. But what a lot of farms do is they fill a bag up, and they $1.50.
So I go to a place in Vineyard, I get 30 bags, and it costs me, what's that, $30, $45. And then I mix that mushroom compost with my compost, 50-50. How much you helping to do, like that you have a community garden, but if I ask the donor, could you come and check my backyard and give me an idea? Of course. Sort of interesting. Afternoon is possible to come. They are thinking Saturday afternoon. It's not open yet. Yeah. The Saturday afternoon. I'm working during the day. Yeah, but you come and look at the garden on Saturday. Afternoon. The centre is open. The centre is open. I'm not there, but you come. You are welcome to go there on Saturday afternoon and you have a look at the garden. Anyway, we can I'm not there. We will open Saturday early next year. Sene yapacaklarmış. Yani seneye cumartesi. Parçayı görebilirsin diyor aşağıda. Pazartesi ve akşam toplanıyoruz demiştiniz değil mi? No, o başka bizim. Onu anlatırım ben. Let's check our presentation here. Yeah, let's go. So this is the area, you know this place. Yes. Burayı biliyorsunuz. Buraya girdiğiniz zaman bakın arka taraf görüyor musunuz? 2013'te böyleymiş. Bizim grup geldi, bunları yoldu. Now, this was done about 18 months ago. Permaculture Sydney West, which Addie is a member of, I'm a member of, we came and volunteered our time. The council bought all these raised beds. They're made from aluminium. They cost about $450 each. They're not cheap. But it won't rust. But that's the council using your council money, Yeah. all right, your rates. Yeah. But they want it to be pretty, okay? It's important for the council to say, ah, that looks okay, it looks pretty. Okay, so we're a community garden. The council owns the land. We have to listen to what the council wants a little bit. Okay? So we then, you notice in this one here, they put a lot of green stuff and leaves on the bottom. So it's not 100% soil, because you only need about that much soil to grow your plants. They're about 45 centimetres high, 50 centimetres high. So you can fill all the bottom with branches, with leaves, with timber, What about grass, anything organic. You put it in there. Then you actually put soil filler in the top. Now, of course, they had no compost when they did this, so they bought, 20 cubic metres, 30 cubic metres of botanic mix, which cost about $50 a cubic metre. Okay, and then they bought compost, and they mixed it all together. And you can see the one on the top right there, how beautiful and dark that is. And then they watered it, and to stop the water from evaporating, they put that straw on top. Okay? That's sugar cane mulch. Now, sugar cane mulch, that's organic. So over time, that will break down. Bunnings. Bunnings? Yes, you can buy Bunnings. $12 a bale. Yeah. That stops the sun from evaporating the water. It also stops weeds growing. Because what it does, it blocks the sun from all the little seeds that are in there. Okay? Vegetable seeds, when we put them in there, they need the heat. And remember, that's like a blanket. So that actually makes the soil warmer, keeps the warmth during the day so it doesn't cool off during the night. That heat germinates the seed, so the seed grows. You mean after seed we need to put sugar cane Yes. mulch? Okay. Yes. Or if you're planting seedlings, when you've already got a seedling growing, you put the seedling in the soil, you water it, then you put the sugarcane mulch just with the head above. Okay? Like a blanket. After when you plant it, come up like your plants. Yes. That's green. How often you have to water? Ben oradayım arkadaşlar, şapkalı olan. Well, we're only there once. Depends on the weather. Yeah, it depends on the weather. We're only there one day a week, all right? And that's not enough to water one day a week. So we've got some members of our group that will water on other days. So someone comes in on Tuesday,
someone comes in on Sunday Özellikle and they water. seçimlerim senin herhalde. Every 3 days, average. During the hot summer, like November, December, like every night. yeah, what we probably do is not grow much, right? During November and December, because people are on holidays and they got family stuff, we'll probably then just do, you know how you have nothing growing, but we will grow something that is good for the soil, all right? And then we'll dig that back in. That's called green manure. Green manure, okay? Good. Now, here, you see there's compost bays, like my house, okay? We have a rainwater tank at the back. At the centre, they collect all the water on the roof. They've got pipes going to that tank. There's actually 2 tanks. There's another tank on the left, which you can't see. There's 50,000 litres of water. 50. That's one 25,000, and the other one's a little bit bigger. Okay? We take the water from there. You can see the greenhouse. That was a $700 kit from Bunnings, and our gardeners actually put that together. Didn't we? I remember. She said yes. She said yes. We put that greenhouse together, right? Good. Now we do our little seedlings in that. And we think about what we're going to plant in 3 weeks' time or 4 weeks' time, depending on the season, on the weather. We put it in the greenhouse, okay? To get it ready, yeah. This is a worm farm, so we've got a worm farm. The stuff that worms leave. For fishing or? No, not for fishing. These are composting worms. These are composting worms. Too small. I think most of the council do the workshop. Yes, they do. Some of them give the free. Some give free. Yeah. I live in Bankstown Council area, and every year they give a discounted one. So instead of paying $50, you can buy it for $19 or $24. I remember like a whole work council is Okay. Now, what do we call those? The castings. The stuff that the worms leave are called castings. They are richer than anything else. They are the best possible concentrated compost that you can have. And what we do with this one, if we have plants that we want to push, we just get a little bit and we put it on the plant. Just again, a little bit more, a little bit more. Okay? Now, if we put a bucket of water on that, you can see, we put a bucket of water, the water will go through and it will wash all the weed from the worms. Okay? And you can see there's a little tap at the bottom. If you collect that, and then you put 1 part to 9. So 9 parts water, 1 part worm weed, juice, very rich. But not oranges, not lemon. And the worm farm, no. Oh, to put in there, yeah. The food that you put in there has to be sweet. Has to be sweet, not citrus. Not citrus. Okay? Not garlic. Yeah. Because you do that at home. Yes, there you go. They don't need much food. You can put horse manure in there. Because there's so much organic matter in horse manure, they love it. Okay? If you do horse manure, there's a lot more grain in that. Okay? You don't put chicken manure because that's very, very concentrated and that would kill them. Okay? And it's very strong. Now that smell that you can smell from chicken manure, that's nitrogen. You said it's good for the soil. You don't put it straight on the soil though. I put all my chicken manure in the compost. And I let it mix and I let it heat up. Right? It will burn the plants. Yes. Making sense. You never put fresh manure on your garden. If you do put fresh manure, you don't plant for 1 week. So if you put fresh manure on your garden, don't plant straight away. Leave it for 1 week, because then the strong nitrogen will evaporate into the atmosphere. Okay? The strength of it will go.
Does that make sense? Does. I never put fresh manure in the garden. I always put it in the compost. And I let the compost heat it up and break it down. Okay? The friend is the chickens. I had 11 chickens. I What brought happened? my to the Ata. grandkids love to eat Ata. it. 11 chickens. When I went holiday, I got 3 cats, dogs, and 11 chickens. Husband working 7 days. They need them to be free. And Yes. I have a dog because Yes. that's And what happened? and has to be clean. I gave to them my, if you come and cut my grass. I said, there you go, take them off. But the houses are still there, manure is still there. It can be made as part of my garden. Put 2 chickens. Yeah. My dog will be happy though. To eat them. Yeah. Dominic, is this your full-time job? Now, I am engaged at the Friendship Garden 1 day a week. This group? Yeah, this group 1 day a week, every Thursday. Okay? So, I'm funded by the Auburn Council to do this, alright? If we open up another day, then they have to find funds to pay me for another Can day. you guys make a petition like a from us so we can give you a signature to How did you become it? to be open later hours? What would be great is if a letter comes from this group Yeah. saying that you'd love to get involved with the garden, but because most of you are working, that it would be great if the centre, if the garden opened on Saturday. That would be fantastic. And if you had the names of everybody who's interested in doing it, that would help. That would help. Okay? Do we have council? Bir de içeride ders veriyor bazen 5 saat, 6 saat. Sorry, Çok what's güzel the question? dersleri oluyor. Neler You have information on community center website? Leia. Gelirsen Okay. çok insan Sizde çay kahve içiyoruz. Ömer'in Yazın belki. o kağıdı mı yazdınız? Biz Evet, size e-mailini yazdım. can I send them ya? Yes, yes, you send Leia. Ben size o kişinin e-mailini göndereyim, oraya yazın. Nasıl? Size de göndereyim, siz yazdınız mı gönderdiniz? Okay. Now, on the left hand side, you can see training and workshops, third Saturday of every month. Permaculture Sydney West runs those workshops, and they are free. So you could come and do those workshops. The next one, in October 27, is on water and soil. Okay. This is the garden at Fairfield. This is the one Addie does with 3 other people. Senin bahçen. Bizim gardınız burası mı şimdi? Resimdeki mi? Resimdeki. Bu bir sene önceki. It's only 100 square meters, 125 square meters. Adam ben domates ektim. Büyük domatesler hep çürüyor ama çeri domatesler güzel oluyor. But he said it's what tomatoes takes longer. For Sydney, they're the best ones to grow. Yes. Şeydeyiz. Cherry tomato, the middle ones. Onun için küçükleri The Roma, no, in Sydney they get fly. Unless you do what my father does. My father is 90 years old. What he does, he plants his tomatoes in the greenhouse 2 months ago. Wow. Most people are putting tomatoes in now. He puts it in the greenhouse 2 months ago. He's now put them in the garden and he puts a plastic surround on it to keep it hot. And they will fruit in October and November when it's not too hot, and he beats the fruit fly. So he then gets tomatoes before everybody else. Into that season. Yeah, but he starts it 2 months early in the greenhouse. Your background Italian. Yes, my father is Italian. Okay? I was born here. Fruit flies only affects the tomatoes or any other? Every fruit, especially stone fruit in Sydney. It's very hard to grow stone fruit in Sydney. Like plum, apricot. Nektarinler falan filan. Question for you. I got in my backyard
Kayası, lemon. şeftali, I've heard domates, before yani Atatürk sen. house that lemon is beautiful lemon. Yes. Since like a 9-acre Atatürk house, now lemon is getting a lot of grass. Lemons it comes out is like a little bit odd shape. Odd shape. Yeah. The odd shape And doesn't then when you matter. cut it in, Yeah. the Dry. slices there you can see is nice and juicy. It was before, but getting dry now. But the taste is beautiful. Smell is beautiful. Yes. I can make the normal lemon. Because you've built a lot, haven't you? Have you changed the building in your house? Have you done extra building? I know, my backyard, where was the lemon, it was set. We haven't touched Exactly the same. that part. Have And you it's fertilised it? I haven't done anything. You need to fertilise it once every season, and you fertilise. You know how you've got your lemon tree, Yeah. and you've got your branches. Yeah. You only fertilise at the edge of the branch. Oh, My husband put it inside till it goes No. all tire. No. You know, the old Dominic, tire. someone told me Yes. if you wanted to get a juicy lemon, around the tree, dug up and put all the banana leaves. Yes, because But it banana didn't leaves work. is potassium. Ah. See, the banana leaf is very strong in potassium. Okay. And potassium gives you better fruit. Okay. Do Okay? you think the shapes can be changed? Like a bit back to the normal lemon shape? There's trees under stress because it's actually changing its shape. Bunlar çok şey biliyor. It's under Bizim stress. köylümüz de biliyor Because belki, of the bilmiyorum you ama put the tire, Avustralya very çok Cut the araştırma tire birbirleriyle and, konuşuyor. and just put cow manure around the drip line, what we call the drip line, where the leaves are at the edge, because the roots underneath are the same shape as the leaves. And the lemon tree roots are very shallow, they're not deep, they're very close to the surface. Yeah, if you have chooks and you let them go around the lemon tree, they will destroy the tree because they dig up all the little roots that all the water and minerals come through. Dominic, the person like you who knows all about the gardens and all that, called botanist? Many different things. Botanist. You can call us a gardener, you can call us a permaculturist, you can call us a horticulturalist. Horti. I think that is the more, yeah. Yeah. If you go and study at technical college or university, you can become a horticulturalist. Okay. An agriculturalist is a person that worries about big farms. Adam satıyor A musun? horticulturist understands plants. Böyle böyle In individual plants. gelecek ayın sonuna kadar farm hala bizde. Ondan sonra Sea salt, işte fine. Yeah. Sea salt is seaweed. bulursak iyi olacak. So seaweed and fish, Gönderirim. that sort of stuff, cod stuff, fish that's been chopped up and put in water and Feyza it's Bey ben not çok rotten. yakınım. Alabilir That's miyim? very, very good. Bana haber verin. Ben sana bilgi For a gönderirim. lemon, yes, you can put it on the outside of the lemon tree. Ama bana A verin. liquid feed means it goes to our roots much faster. Okay? Adnan sen markete bırak oraya. Üzerine de yaz ismini. Keep going. Okay. Ya ben kesinlikle istiyorum abi ya. Tamam. Evet, mümkünse. Tabii memnuniyetle. Almak şartıyla. Vertical gardens, bu yeri olmayanlar duvarlara yapıyorlar artık. Bunlar çok güzel. Bakın şuradakiler. You live in apartments. This is very popular as well, too. As In a the decorative apartments. as well. In apartments, yes. Now the problem with vertical gardens is you have to make sure you water it. Because it's small size. Dries out very, very quickly. Very Burada quickly. balkonlarda artık balkonlarda da insanlar yetişiyor. Şimdi arkadaşlar işin özü kendimizi yetiştirmemiz lazım. İstiyorsak her yerde yapabiliriz. Web site'larda, YouTube'larda çok bilgiler var. Ama biz tavsiye ederiz ki şimdi siz burada duyduklarınızı arkadaşlarınıza söylerseniz her perşembe, every Thursday 9:30 to 12:30 his day. Veya ben bilirsem ki bir Türk grup gelecek ben de gelirim. Orada bu kompostu öğretiriz size nasıl yapıyoruz. Beraber yaparız. Biz o sizin geleceğinizi bildiğimiz zaman vegetable toplarız, şunu bunu toplarız. Bugün hazır ederiz. Sizinle beraber yaparız. Şimdi arzu ederseniz ayın 17'sinde Ömer'le konuştuk. 17'sine hazırlanacağız. Yani siz gelebilirsiniz tahmin. Birkaç arkadaşınızı alın gelin. Sorularınızı sorun. Birlikte yapalım. Sulama Well, if they want to be gösterelim. fed, they have to do a bit of this Gösterelim. gardening. Bu
Bunu 14 günde bile They can do the yaparsınız. heavy work for you. Birkaç tane Avustralyalılar dünyanın önemli yani Gilmez bir adam var söyledi ya Aylül'de kitap Permakültür prensiplerini yazıp Bible 300 sayfalık kitap yazan Avustralyalı. Come to the garden. Bir tane Japonyalı bir adam var 99 yaşında. And learn the basics. Şeyler Japonlara şey öğreten diyor ki So you can't help yourself, it takes over. sabahleyin kalksanız diyor biraz yürüseniz olur. Ne kadar yatsanız diyor elinizde bir şeyler böyle dediği gibi atsanız diyor. Neydi o filmin adı? Şehirde yaşayanlar diyor. Bir mevki kazanmalarında, para kazanmışlarında gurur duyarlar. Başarılı olduklarını sanırlar diyor. Oysa ki hiç para ihtiyacınız yok diyor. It's like an instant 26 yaşında bırakıyor You go şehirde straight through the roots. You don't have to have rain or watering to break down the minerals. The juice is good and it goes straight into the roots. Good. You don't do that too much. Bakın biz iyi besleyebiliriz. Çünkü silah kimse dayanmıyor. Amerika'da dayıyorlar. Amerika'da vermiyorlar. Türkiye'de de vermiyorlar. Şu kayısı yüzünden yatan olanı No, okumak because the lazım. eggs are all the way through. Amerikalı. And when you scoop up the worm castings to put in the garden, worms will go with them and they will grow and they will live in the garden. Canım, Is that the question? bu çocuğu okumana gerek yok. O kayısının şu anda pişmemiş, ruhunu hiçbir yerde bulamazsın. Sattırmıyor bile, poison diyor. Yarışmalara katılıyor. Oh, you separate. Deri kanseri bir kremle halledebiliriz. Because then you've got all the eggs, which then makes new worms for your worm farm. Bunların ama amacı Do you want to spend your time to separate? kemoterapinin yapılma şansınız değil ki. Hemen doğala döneceksiniz. Stop. Bir kitap okudum. Ne yersen olsun. Ne yiyorsan olsun. Türkçe'de de kullanıyorlar bunu. Kadının erkek arkadaşı bunu yaş gününde bir götürüyor. Kağıttan Çok teşekkür ederiz. Domine'ye size Adnan Bey, bir tane kadın göğüs kanseri men etti. Onlara şey yok şimdi. Kemoterapi vermeyecekler. Hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. 1000 tane kadın. Beko ne zaman dönüyor?